Merhabalar. Film serimize bir ilave olması bakımından bugün Yeşilçam dosyamızla da birebir ilişkili olacak şekilde 2022 senesinde ilk baskısını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'de sinema sansürünün tarihi isimli 3 serilik kitabın içinde dikkatimizi çeken bazı bölümleri inceleyeceğiz. Yani Türkiye'de sinema ve sinema sanatı içerisindeki sansüre takılan, bizim de dikkatimizi çeken, belki birçoğunuzun da dikkatinizi çekecek olan bazı hususları, işaretlediğimiz yerleri beraber inceleyeceğiz. O halde hazırsanız başlayalım. Kitabın takdim kısmında Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ndeki arşivde ciltlenmiş olarak 96 adet sansür karar defterinin mevcut olduğu söyleniyor. Daha önce Özkan Tikveş ve Alim Şerif Onaran'ın yaptığı çalışmalarda komisyon kararlarına ilişkin sayısal veriler derlenmiş olsa da gerekçelerin içeriklerinin bir dökümü bugüne kadar yapılmamıştı diyor. Bu döküm için fırsat 2019 senesinin son günlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün önerisiyle ortaya çıktı diye devam etmiş. Yani bu genel müdürlükteki 96 adet defter, sansür kararlarının içeriklerinin tasnif edilmesini ve sansüre gerekçe oluşturan ifadelerin dönemlere göre bir dökümünün yapılmasını istiyordu. Bu bağlamda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdurrezzak Altun aracılığıyla Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Sinema Anabilim Dalı öğretim üyelerinin bilgisine başvurulan bir toplantı yapılmış. Ardından kısa bir süre sonra 96 adet sansür karar defteri teslim alınmış. Ancak bu verilerin ebadı, yani 92 adet karar defterinde toplam yaklaşık 20 bin sayfa ve film senaryolarında ise senaryolarla birlikte toplamda 500 bin sayfayı bulan bir yekünü haiz. Yani bu kadar böyle yoğun yılların çalışmaları, yaklaşık ne diyelim 50 senelik, 50 seneden bile daha fazla belki senelerin sansür kararlarını içeren böyle resmi sayfalar var. İki kişinin yapabileceğinin çok üstünde bir iş yükünü barındırıyordu. Bu nedenle de ağırlıklı olarak lisansüstü ve lisans talebelerinden oluşturulan bir ekiple birlikte birkaç ay boyunca çalışılıp bu eser, bu 3 ciltlik kitap meydana getirilmiş ve biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan çıkan Sansür Kurulu'nun onayıyla, tabii ki desteğiyle çıkan 2022 senesinde bu kitap serisinin birçok bölümünü sizlerle incelemiş olacağız. Tabii bu kitabı fiziki olarak edinmeniz çok önemli aslında. Yani direkt bu kitap arşivinizde ve kitaplığınızda bulunsa hem ilmi bir doküman hem resmi bir veri olması bakımından her zaman delil göstereceğiniz, kaynak göstereceğiniz, sizin de başvuracağınız bir mehaz, bir kaynak olacaktır diyoruz ve başlayalım. Tabii başlamadan evvel son bir hatırlatma olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanmış olduğu için böyle rahatlıkla inceleyebiliyoruz. Tabii gösterebiliyoruz size. Siz de müracaat edip kendi incelemenizi yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda 1930'lu yılların başından 1990 senesine kadar neredeyse Türkiye'nin de aynı zamanda sinema denen bu sanat kolu bağlamındaki panoramasını da çizmiş olacak en azından. Yani bizim bakış açımızdan öyle bir tarih şeridi olarak da nasıl bir çizgide ilerliyor. Bunun da aynı zamanda kritiğini yapmaya çalışacağız. İlk kitap 1932 ile 1958 seneleri arasındaki senaryo filmlere ilişkin defterlerde yer alan sansür kararları. Yani bu sansür kurulunun karar defterleri. Malum bunların kitaplaştırılmış halini incelemiş oluyoruz. Bunların içerisinde hem senaryo hem de filmleştirilmiş haliyle incelemeler bulunduğu için yani bu şekilde bir başlık atılmış. Bu kanalımızın hem film hem kitap serisine dokunan bir kayıt olduğu için her iki oynatma listemizde de bulabileceksiniz. Yani film serimize de girseniz, kitap serimize de girseniz bu kaydı bulabileceksiniz. Kolay ulaşılabilme bakımından oynatma listelerinde
dikkatinizi çeken, alakanızı çeken konuyla alakalı kayıtlarımızı sıralı bir şekilde bulabilirsiniz. Çöl Kızı Cemile isimli filmle başlayalım. 25 Mart 1938'de Yıldız Sineması'nda görüldüğü ve ezan ve namaz kısımları çıkarıldıktan sonra halka iraisinde, yani halka arz edilmesinde mahsur olmadığına karar verilmiştir deniyor. Bakınız, ezan ve namaz kısımlarının çıkarılması şartıyla gösterimine izin veriliyor. Şimdi bazıları diyor ya, hani Mustafa Kemal ahdında, yani yaşadığı zamanda din ve inanç hürriyeti vardı. Asıl inanç hürriyetini Mustafa Kemal Paşa sağlamıştı deniyor. Yani 25 Mart 1938 tarihinden bahsediyoruz. Bakın, sinemada bile ezandır, namazdır, yani bunların gösterilmesi yasak, yani müsaade edilmiyor. Değerlendirmeyi size bırakıyoruz. Buyurun. 1946 tarihli bestekar İsmail Dede'nin, Hamamizade İsmail Dede'nin Hayatı isimli senaryonun incelendiği ve senaryoda Mevlevi tarikatının bütün teferruatıyla yaşatılması ile padişah ve saray hayatının birçok noktalarından ele alınması dolayısıyla senaryonun film haline getirilerek halka gösterilmesi, mevcut tüzüğün 7. maddesinin 4, 5, 8 ve 9. bentlerine göre münasip görülmediği ve bu sahneler senaryoda kaldıkça filmin çekilemeyeceğine oy birliğiyle karar verildiği belirtiliyor. Bakın, senaryo reddediliyor yani. 1946 tarihli Köy Güzeli isimli filmin kararında milli ve günlük kıyafetlerimize ve şapka kanununa muhalefetten ötürü, bakın bu da, yani külah, sarık, takke giyilmiş. Katiyen filmde şapka veya kasket kullanılmamış. Bu yüzden filme müsaade edilmiyor ve halka gösterilmemesine diye karar çıkıyor. 1945 senesine ait şöyle enteresan bir film var. Abdülhamit the Damned, yani Melun Abdülhamit ismiyle kimi hedef aldığı açık olan, yani öyle bir film var ki İngiltere'den getirtildiği bakın söyleniyor. Ve bu filme sansür kurulu ısrarla müsaade etmiyor. Hatta İran Büyükelçiliğinden de İçişleri Bakanlığı'na Tahran Büyükelçiliğinden alınan yazıda bu filmin tekrar işte gösterilmesi, İran'da bile, bakın İran'da, İran ahalisi güya işte bu filmi görmek için çok büyük bir arzu gösteriyorlarmış. Filmin içinde diyor ki işte Dışişleri Bakan Vekili o zamanın Türkiye'nin, esasen filmin içinde hissiyatımızı rencide edecek bir şey de bulunmadığından bu sıralarda bu filmin gösterilmesine tarafımızdan vaki olacak itirazın İran gazetelerine aleyhimizde hücum için tekrar vesile vereceği bildirilmektedir diyor. Yani bu kısım çok önemli. Yani hissiyatımızı rencide edecek bir şey yok deniyor. Filmin ismi Melun Abdülhamit ve reddedilme sebebi şu. Yani halkın içerisinde hala öyle bir maya var. Yani Osmanlı padişahlarına hüsnü zannı ve muhabbeti devam eden ve bir de tabii işin dış siyaset boyutu var. Filmin reddedilme sebebi İran gazetelerine aleyhimizde hücum için tekrar vesile vereceği bildirilmektedir diyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir propaganda aracı olabileceğinden ötürü filme müsaade edilmiyor. Bakın 1945 ve 46 senelerinde, yani Sultan II. Abdülhamit Han'a devlet düzeyinde böyle çok böyle bir muhabbet vesaire olduğundan değil. Bu vaziyete nazaran filmin İran halkına gösterilmesi, mümanat edilmemesi, muvafık mütalaa kılınmış, yani İran'da gösterilmesine biz razı olamayız şeklinde bir karar çıkmış Dışişleri Bakanlığı'ndan. Görüyorsunuz. Ve bu filmle alakalı, yani işte Lanet Olası Abdülhamit gibi tercüme edilebilecek bu filmi İngiltere'den Türkiye'ye getirmeye çalışan Kemal ve Şakir Seden biraderler. Yani Kemal Seden meşhur yönetmen Osman Seden'in babası. Şakir Seden de Osman Seden'in amcası. Bakınız, yani film sektörü, sinema sektörü Türkiye'de kimler eliyle döndürüldü, kimler tarafından döndürüldü. İnsanlar, yani öyle Türk olmayan, hani Türk, bu kişi Türk değil kesin, işte yok Ermeni, yok Yunan, yok Rum'dur, yok Yahudidir vesaire diye araya dursun. İşte Osman Seden'in babası ve amcası, bakın buyurun. Yani ölçüsü Türklük olanlar için alın size bir Türk ailesi, yani bakın buyurun. 1945 seneli Zeynep'im isimli filmde film ve film senaryolarının kontrolüne dair nizamnamenin 28. maddesine göre Arapça bir şarkı geçtiği için filmin bir yerinde ve barda fesli bir saz heyeti olduğu için
bunların çıkarılması öngörülmüş. Bunlar çıkarıldığı takdirde gösterilebileceğine karar verilmiş. 1948'e tarihlenmiş Ebu Zeyd el-Hilali filmine ilişkin kararda Şark sinemasında kontrol edilen filmde görülen Arapça yazılar çıkarılmak, yani film ithal bir film olacak. Yani büyük ihtimalle Arap filmi ve o Arap filminin içinden Arapça yazılar, yani gösterilen, görünen Arapça yazılar çıkarılacakmış ve filmin tamamının söz ve şarkıları dilimize dublaj yapılmak ve burası normal. Ama filmde görünen, film sahnelerinde görünen Arapça yazıların çıkarılması nedir? Yani 1944'te tarihlenen, bakınız, İdam Saati isimli filmin kararında filmde geçen tekmil işte bu madam, matmazel, bey, efendi, beyefendi, hanımefendi hitaplarıyla bar sahibesi Azize kadının kızı tarafından Fuat Cabir'in oğlu İhsan'la arkadaşlarına hitaben barda sarf edilen cümlenin başında hello denmiş. Bu da bu da çıkarıldıktan sonra, Tokat'ta İngilizceyi burada. Mezkür filmin halka gösterilmesine mahsur bulunmadığına ittifakla karar verildiği belirtilmiştir deniyor. 1944'de tarihlenen Görünmeyen Hortlak isimli filmin kararında Halil Kamil Film Kurumu'na ait dublajı yapıldığı için kontrolü talep edilen bu filmde Ulus sinemasında görüldüğü ve filmdeki "buyurun efendim, teşekkür ederim efendim" gibi cümlelerde görülen efendim kelimesinin çıkartılmasına. Yine Doğru Yol, Tarik-i Müstakim isimli filme ait kararda Lale Film şirketine ait olup Türkiye'ye getirilen ve dilimize dublajı yapılan filmin 1944'te Ulus sinemasında heyet tarafından görüldüğü belirtilmiş. Kararda filmin sayılan maddelerde istenen düzeltmeleri yapıldıktan sonra halka gösteriminde mahsur bulunmadığına ittifakla karar verildiği belirtilmiş. Ki maddelerde şöyle: Türkçe mükalemede geçen, yani konuşmalarda, Türkçe konuşmalarda hanım, efendi, beyefendi gibi kanuna aykırı olan tabirlerin yerine bay, bayan gibi kanuni tabirlerin kullanılması. Yine 1944'de tarihlenen Mr. Won in Chinatown, Maskeli Adam diye tercüme edilmiş, bakın, filmine ilişkin kararda "buyurun efendim, teşekkür ederim" gibi cümlelerde görülen efendim kelimesinin çıkartılmasına. 1945 senesine bakın tarihlenen Affet Beni isimli filmin kararında mektep, Leyli, izdivaç, mahkum, bedbaht, maniye, israf, itiraf, suistimal, his vesaire gibi kelimelerin Türkçe karşılıklarının kullanılması diyor. Yani bunlar kullanılan kelimeler kardeşim, yani uydurukçanın işte abuk subuk kelimelerini geçireceksin deniyor. Yani imkan olsa da tabii, 1000 sene ömrümüz olsa da izlesek şu filmleri, ne acayipliklerle karşılaşırız. Tabii o kadar ne zamanımız var, ne imkanımız var bu filmleri izleyelim, teker teker inceleyelim diye. Ama Allah imkan verdikçe tabii birer böyle nişane olması bakımından bakıp belki gösteririz. Ama tabii bu çekilen filmlerin belki tekrar düzenlemesi yapılmayıp gösterimden kaldırılınca daha sonra, yıllar sonra televizyonlarda sansürde takıldığı haliyle gösterimine yine tabii şahit oluyoruz veya bunlara, yani o gün filmin düzeltilme imkanı bulunmamış veya üşenilmiş ya da işte geri çekilmiş gösterimden, ama seneler sonra o sansüre takıldığı haliyle televizyonlarda gayet herkese, milyonların izleyeceği şekilde ana akım medyada gösterildiğini zaten söyleyeceğiz bazı yerlerde. Özellikle Kemal Sunal filmlerinde bundan bahsedeceğiz. Denizaltı 104 isimli filme ilişkin kararda filmin bir yerinde geçen mektep kelimesinin okul olarak, talebe kelimesinin de öğrenci olarak düzeltildikten sonra halka gösterilmesinde bir sakınca bulunmadığına oy birliğiyle Lekeli Kadın isimli senaryonun kararında da senaryonun film haline konmasında bir sakınca görülmemiş ise de filme alınışında senaryoda geçen nahiye kelimesinin yerine bucak kullanılmasının sağlanması şeklinde bir not düşülmüş. 1952 senesi, bakın, Ebedi İstirahat isimli filmin kararında filmin sonundaki mezar ve Kur'an sahnesinin çıkarılmak şartıyla halka gösterilmesinde ve yurt dışına çıkarılmasında bir mahsur olmadığına oy birliğiyle karar verildiği belirtiliyor. Ayşe isimli filmin senaryosunun kararında ise şöyle yazılmıştır. Tabi zaman kısıtlılığı, zaman sınırlı olduğu için ve bu kaydımızın 15 saate uzamaması adına en çarpıcı yerleri size nakletmeye çalışıyoruz. Siz bu kitapları muhakkak edinip
daha detaylı inceleme yapabilirsiniz. Şimdi bu Ayşe isimli filmin senaryosunda masum, afif yani iffetli bir köy kızı gibi temsil edilmeye çalışılan Ayşe'nin şehirli, münevver çiftlik sahibi Ahmet'i zavallı fakir Hasan'a tercih etmesi dolayısıyla hakikate, ahlakı, aşk ve nezahet örneği seviyesine çıkarılmamış bulunması bakımından sathi, fazla düz, fert ve cemiyet ruhunun gerçek kompleksliğine aykırı bulunmuş. Suriye ve Mısır malı filmlerde de dikkate çarpan dar, yavan bir romantizmin içinde yaşadığımız devir şart ve ihtiyaçlarına göre işlenip ıslah edilmiş olması beklenirdi diyor. Ayşe isimli kız burada şehirli, böyle çok bilgili, münevver çiftlik sahibi Ahmet'i değil de fakir Hasan'ı tercih ettiği için münasip bulunmuyor film, bakın yani. O zaman fakir ama işte yakışıklı ve aşk dolu bir gencin tercih edildiği bir sürü o masallar, romanlar hepsinin bu sansür heyeti tarafından biz yakılmasını umardık, beklerdik. Elbette romantizm zaten bizim de savunmadığımız bir şey, fakat edebiyat dediğimiz şey zaten bunun üzerine kurulu hemen hemen. Eldeki yekün bütün edebiyat fakültelerinin malzemesi hemen hemen yani %80-90 bundan ibaret. Yani halk masalları olsun, eski mitolojiler, destanlar vesaire böyle aşk senaryolarıyla doldur ve bunların sinema sanatı revaç bulunca bunların filmleştirilmesinden ibarettir. Yani kocaman bir Yeşilçam'ı sizin zaten çöpe atmanız gerekir. Haliyle bu çok enteresan, yani fazla sahte, düz, fert ve cemiyet ruhunun gerçek kompleksliğine aykırı bulunmuş. Enteresan. Affet Beni filmine ilişkin kararda ise köy kahvesinde bir halk şairi saz çalıp türkü söylerken orada bulunanlar onu dinlemeyip başka işlerle meşgul olmazlar demiş, bakın karar defterinde. Çok enteresan. Yani köy kahvesinde bir halk şairi saz çalıp türkü söylerken orada bulunanlar başka işlerle meşgul olamazlarmış. Bilakis halk şairlerinin köylüler nazarında büyük bir değeri vardır ve onun için herkes kulak kesilerek ve zevkle onları dinler ya da parantez içinde dinlemelidir. Burada sansür heyetine göre senaryodaki bu sahne bu bakımdan yanlıştır ve realiteye uygun değildir. İpek Film Stüdyosu'nda filme çekilmek istenen Unutulmayan Sevda isimli filmin senaryosu komisyon tarafından incelenmiştir. Senaryonun bazı yerlerinde değiştirilmesi gereken kısımlarla bir takım Arapça kelimeler sıra halinde gösterilmiştir. Sevda, ebediyen, gipte, lakait, mektep, talebe, izdivaç, ikaz, fazilet, egoist, kapris, tahayyül, hadise, ifal, mesafe, temenni, espri, misafirperver, hurufat, mülevves, mukadderat, mes'ul, garabet, tahkikat, heyeti hakime, istimal, zalim, ızdırap, mevzu, aşina, kriz, mahkum gibi Türkçe karşılıkları bulunan, tırnak içinde bunlar da Türkçe değilse nedir yani, asırlar boyu ecdadın kullandığı bu kelimeleri atıp şimdi nasıl milleti maymun haline getirdikleri, maymundan hallice hale getirdikleri, 100 kelimeyle konuşmaya çalışan, maymundan hallice bir insan topluluğu haline getirdiklerini anlıyoruz bak. Yani bu kelimelerle sizin ne alıp veremediğiniz var. Yani nasıl edebi kelimeler, yani bu kelimelerle asırlar boyu şiir yazmış onca şairler var. Bir edebiyat inşa edilmiş bunun üzerine, bir tarih inşa edilmiş. Siz bu kelimeleri atıp neymiş? Türkçe karşılıkları varmış. Karşılığı olsa kullanırdı zaten ecdadın. Yani karşılığı yok ki bunları almış bu şekilde kullanıyor kardeşim ve Türkçeleşmiş artık. Yani senden bir şey olmuş. Senin bir parçan olmuş yani. Yani bu resmen tava işte Fransız icadıdır veya tencere Çin icadıdır diye mutfağımızdan atalım demeye benzer kardeşim. Bunu kullanıyorsun, kullanacak. Nasıl böyle aslında Arapça düşmanlığı altında İslam düşmanlığından doğan politikanın malzemesi yapılmış bakınız. Yukarıda gösterilen bu bölümlerin ve işaret edilen yabancı kelimelerin değiştirildikten sonra tekrar komisyonumuzca gözden geçirilmesine oy birliğiyle karar verildi diyor. 1945 senesi. 1949'a tarihlenen Charlie Chaplin'in Diktatör isimli filmiyle alakalı, bakın filmin bazı kısımlarında demokrasiyi karikatürize eden esprilerin ve demokrasi prensipleriyle alay eden sözlerin çıkarıldıktan sonra halka gösterilmesinde sakınca bulunmadığına ekseriyetle karar verildi diyor. Yani demokrasi berbattır, hürriyet fecidir, söz hürriyeti saçmadır
Son günlerde şehirde soygunculuk aldı yürüdü. Zaten yaptığınız müdafasız halkı soymak. Bizler de sizin gibi baş kaldırmalıyız ama yalnız olmaz, hep birlikte olmalıyız gibi. Yani bu sözler demokrasiyi tezlil ediyormuş. Belki de ironi yapılıyor yani filmde. Filmin ismi Diktatör zaten. Charlie Chaplin'in oynamış olduğu bir filmde demokrasiye hücum edilmesi mümkün mü? Ama orada bile bakın yani ironiye bile müsaade yok. Demokrasiyle negatif kelimeler yan yana getirilemez. Ama dinlerle alakalı, bilhassa İslam'la alakalı mümkün mertebe tezlil edici senaryolar ortaya konmaktadır. Bunun da seyrinin nasıl değiştiği, nasıl bir siyaset izlendiğine dair ibret verici kararları az sonra paylaşacağız zaten sizlerle. Halide Edip Adıvar'ın eserinden Lütfi Akad'ın çektiği Vurun Kahpeye isimli film hakkında o dönem işte birçok tartışma yaşanıyor. Günümüzde de ara sıra açılıyor. Yani mesele tabii ki sansasyonel bir film çıktı, yazıldığı, roman olarak yazıldığı hem tarih itibariyle hem film olarak gösterildiği tarih itibariyle 1949'da çekilmiş olan bir film. Filme ilişkin alınan kararda Genelkurmay temsilcisi filmdeki Mevlüt sahnesinin çıkarıldıktan sonra gösterilmesini teklif etmişse de başkan ve diğer üyeler çoğunlukla filmin olduğu gibi hiç değişiklik yapılmadan halka gösterilmesinde ve yurt haricine çıkarılmasında sakınca bulunmadığına çoğunlukla karar verilmiştir. Tabi filmde Mevlüt sahnesinin olup olmaması filmin mantalitesine çok büyük bir darbe vurmadığı için yani görülmeyebilir, es geçilebilir o sahne. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın itiraz başvurusu üzerine film yeniden komisyon tarafından izleniyor ve şu karar kayıtlara geçiyor. Bakınız. Bu defa Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ileri sürülen itirazi kayıtlar dikkate alınarak yeniden gözden geçirilen filmde iddia olunduğu gibi milletin maneviyatını yıkacak, dini hissiyatını rencide edecek ve milli birliği bozacak mahiyette bir sahnenin mevcut olmadığı görülmüştür. Bilakis film esas ruhu itibariyle işte vatan millet Sakarya edebiyatı yani izleyenler ya da okuyanlar bilecektir. Yani burada filmde bilmeniz gereken şu, izlemeyenler için bir imam profili var. Bir köyde bir köy imam profili var ve cahilliğin, yobazlığın zirvesi, kabalığın, sabalığın ve kötülüğün vücut bulmuş hali olarak resmediliyor. Dışarıdan köye gelen atanmış öğretmen ise işte gayet yarı çıplak böyle tam bir tırnak içinde cumhuriyet kadını profilinde bir öğretmen ise aydınlığın, kültürlüğün, bilginin, ışığın vesaire her türlü pozitif kelimenin vücut bulmuş hali olarak lanse ediliyor. Yani buradan çıkan diyalektiği aşağı yukarı anlamışsınızdır. O dönemin Diyanet İşleri'nin itirazına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tabi burada çok İslami hassasiyet olduğundan değil de tabi o dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yani 1949 senesinin çok böyle dini hassasiyetin bulunduğundan ötürü değil de biraz mesleki kaygılarla yani mesleki imajımız, karizmamız biraz yerle bir ediliyor kaygısından ötürü olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü olan biten birçok hadiseye ses çıkarmayan, adeta olumlayan, onu tasdik eden bir Diyanet İşleri Başkanlığı ve üst yönetim kurulunun olduğu yerde bu film mi mesela itiraz sebebi oldu ancak? Zaten devlet bazında yönetim olarak alınan kararlar, kanunnameler ve içtimai hayat bakımından zaten almış götürüyor. Yani ortalık kanalizasyon adeta foseptik çukuru halinde. Bu film mi sana dokundu ey Diyanet İşleri derler o zaman sana da. Ya burada tabii haliyle bir namaz kıldırma memuru sonuçta. Yani o meslek negatif gösterildiği için onlara dokunan kısım o olmuş. Ama film genel itibariyle dine, din adamına saldırı hüviyetinde bulunduğu için ve tabii ki yerleştirilmek istenen ve yerleştirilen daha sonra da rejim adına bir ululama gayesi güttüğü için böyle dikkat çekici bir şekilde ele alınmış. O dönemde de sansür kurulundan tabii ki alkışlarla geçtiğini biz tahmin ediyoruz. Define peşinde yahut Sihirli Define isimli 1951'e tarihlenmiş film için Türk'ün kavuklu ve poturlu olması, yani milli hissiyata uygun görülmüyormuş bakın. İki Süngü Arasında isimli senaryoda ise yaşadığımız devrin kıymetini artırmak ve Cumhuriyet İnkılabı'nın önemini belirterek saltanatın da fenalıklarını tamamıyla canlandırmak şartıyla saltanat denilen bütün bakın bu Osmanlı Selçuklu idaresinden bahsediliyor. Yani günümüzde hala okullarda verilirken, anlatılırken 10 yıllar boyu olduğu gibi
böyle tırnak içinde saltanat denerek aslında Selçuklu, Osmanlı her ne kadar babadan oğula da geçse eski İslam devletlerinin tamamı negativize etmiş olunuyor, kötülenmiş oluyor yani. Bütün o Fatih Sultan Mehmetler, Yavuz Sultan Selimler, Sultan Alparslanlar bunlar saltanat düzeninin birer ferdiydi. Yani o düzenin, o sistemin birer meyvesiydi ve bizim hala göğsümüzü kabartan, bizim yüzümüzü ağartan, bahsettiğimiz zaman özlem çektiren o günlere bu insanların dönemidir. Yani bu insanların tarihte sağlamış olduğu başarılardır. Cumhuriyetin ilanından sonra bizim neyimiz var yani? Biz bütün geriye gittik 10 yıllar boyu. Senin kötülediğin saltanat diye işte saltanatı kaldırdı, saltanattan kurtulduk dediğin bütün bizim Türk'ün tarihi başarısı o zamanlar yani saltanat sistemi dediğin o sistemin içerisinde var zaten. Neyini kötülüyorsun? Senin kötüleyeceğin bir şey varsa o da 1908'den sonrasıdır yani günümüze kadar yani. Devamlı dibe doğru bir ivme, bir grafik hem içtimai hayat hem manevi yönden hem de maddi yönden sürekli geriye giden bir ivme halinde insanlar. Giderek suç oranlarının artması, insanların edebinin, hürmetinin azalması, ne bileyim işte o kınanan aile yapısının bozulması filan. Ama yok adamın derdi şu. Sadece işte son 20 yıla endeksleyelim biz bunu. 20 yıldan öncesini çok görmeyelim. Zaten aşağıya doğru kamyon freni boşalmış bir şekilde yuvarlanarak son hız gidiyordu kardeşim. Son 20 yıl ne yani adam ne yapabilecek? Son noktaya gelmiş yani. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı altında asıl İslam'a düşmanlığını kusmak için bir bahane. Biz bu rejimi, bu düzeni, bu sistemi kurduk. Eski düzeni kaldırdık diyen adamların hayrı ne olmuş yani nasıl bir fayda olmuş yani bu toprakları. Yani işte görüyorsunuz bakın milli hissiyatımıza uygun görülmüyor. Neymiş? İşte Cumhuriyet İnkılabı'nın önemi filmde belirtilmeliymiş son derece ve saltanatın da yani padişahlık, İslam devleti hükümdarlıklarının fenalıkları tamamıyla canlandırılmak şartıyla onay veriliyor. Kore'de Türk Süngüsü isimli senaryoda ise Kore Savaşı'nda birliğimizin kahramanlıklarını gösteren sahnelerin halk üzerinde iyi bir intiba bırakacak şekilde hazırlanması diyor. Yani Kore Savaşı'ndaki durumumuzu, Kore Savaşı'na katılmasını iyi gösterecekmiş burada. Ve Birleşmiş Milletler kuvvetlerini tırnak içinde rencide edecek hiçbir sahnenin bulunmaması. Bakınız isteniyor. Birleşmiş Milletler'in rencide edilmemesi. Hani nerede cumhuriyet, hani bağımsızlık? Hani cumhuriyet bağımsızlık da hani niye ben Birleşmiş Milletler'i rencide edecek bir şey söyleyemiyorum ya da Birleşmiş Milletler'i övmek zorundayım? Biz cumhuriyetle bağımsızlığımızı kazanmadık mı? Hani kazanmış değil miydik yani? Eski ismi Milletler Cemiyeti olan sonraki ismi Birleşmiş Milletler olan topluluğa katılıp onu övmek niye zorundayım? Niye o topluluğu kızdırmamak zorundayım? Ben daimi asli üyesi bile değilim üstelik. Veto hakkım bile yok yani. Hani nerede Cumhuriyet'in getirdiği bağımsızlık? 1951 Vahşi Bir Kız Sevdim isimli filmde Türk subayının çete reisinin kızını sevmesi ve duygularına yenik düşmesi gerçekliğe uygun bulunmamış bakın. Ulusal duyguları incitirmiş bir de bu yani. Kendini Kurtaran Şehir filminde 1951 bakın sene Maraş'taki işgal kuvvetleri kastedilerek konuşmalar sırasında geçen Fransız ifadesinin kaldırılarak yerine belirsiz bir biçimde düşman sözcüğünün konulması tırnak içinde tüzüğün 7. maddesinin 3. fıkrasına dayanarak uygun görülmüştür diyor. Yani Fransız demeyecekmişiz. Maraş'ı ne oldu? Maraş'a girenler Marslılar mıydı yani? Jüpiterliler falan mıydı yani? Tabi tırnak içinde dostumuz Fransızları üzmemeliyiz. Yani onları kızdıracak bir şey söylememeliyiz. Niçin? Çünkü biz Cumhuriyetle tamamen özgür bir hale geldik. Yani hem laf başına gelince işte şunları def ettik, şunları düşmanları hem de ismini bile anamıyoruz. Yani bu nasıl bir hürriyete kavuştuysak, nasıl bir özgürlüğe kardeşim? Marslılar mı girdik Maraş'a? Antep'e, Gaziantep'e Uranüs'ler mi girdi? Yani bunu niye söyleyemiyorsun? El cevap. Çünkü senin karnındaki işte çocuğu bile, o hamile kadını bile süngüleyen adamla dost olmak zorundasın. Arapla işte veya işte doğuyla, güneyle elinden geldiğince köprüleri atacaksın. Onların ismini her türlü anabilirsin. Beslediğin köpeğe bile Arap ismini vermek durumundasın adeta. Yani bu bir gelenek olmak zorunda ama
Maraş'ın işgali söz konusu olduğunda bile, yani o dönemi filme çekiyorsan bile Fransız kelimesini kullanamazsın. Bakın şu ikiyüzlülüğe bakar mısınız? Şu alçaklığa bakar mısınız asıl yani? Tam bir alçaklık yani. Şimdi Mustafa Kemal'i öven, yine Mustafa Kemal ismiyle filme çekilmesi umulan bir senaryo için Büyük Türk İnkılabını ve Atatürk'ün büyük şahsiyetini temsil etmekten uzaktır, eksiktir ve tatminkar görülmemiştir denerek film senaryolarının kontrolüne dair işte 7. maddesinin 6. fıkrasına dayanılarak reddediliyor. Yani yeterince tanrılaştırmadığı için, göğe çıkarılmadığı için yetersiz görülüyor. Yani malum şahsiyet, bakınız. 1950'ye tarihlenmiş Akdeniz Kartalları filminde Türk denizcilerine yakışacak şekilde haydutluğa teşvik ettiği öne sürülen korsan yerine kartal sözcüğünün kullanılması diyor. Yani korsan isminin filmde geçirilmiş bulunmasının asla uygun görülmediği belirtiliyor. Yani kardeşim, korsan deyince yani bugün adam, şimdi düşünüyorsunuz tabii, Karayip Korsanları diye film serisi çekiyor. Filmin başrol oyuncusu veya baş karakteri gayet sempatik ve milyonların izlediği, gişe rekorları kırmış bir film serisi oluyor. Bizim de tarih değil de bahsedince negatif çağrışım da veya pozitif çağrışım da yapabilen bir kelime için yasaklanma kararı çıkıyor bakın. Yani Akdeniz Korsanları değil, Akdeniz Kartalları şeklinde değiştirilmesi temin ediliyor. Yani Akdeniz Kartalları deyince sizin aklınızda ne oluşuyor acaba? Yani denizde korsanlık yapan birileri oluşuyor mu? Yani hiçbir şey oluşmuyor bizim kafamızda. Akdeniz Kartalları deyince acaba neyden bahsediyor diye biz böyle düşünüyoruz yani. Yani korsan de ne olacak yani? Yani olumlu korsanlık yapan da var. Yani tarihi realiteden veya korsan kelimesinin kapsadığı işte mana, mefhum dağarcığından da yoksun olduğunu görüyoruz. Yani sadece statükocu, böyle ideolojik bir körlükle, ideolojik bir at gözlüğünü takmış bir heyetin aslında sansür kurulunu oluşturduğunu görüyoruz. Bakınız, yani korsan kelimesi ne var yani? Pozitif manada da alınabilir, negatif de olabilir yani burada. İslamiyet'in yanında Hristiyanlığın da ara ara nasibini aldığını göreceğiz. Sansür heyetinden geçemediğini göreceğiz. Din propagandası yapıldığı gerekçesiyle bakın. 1951'e tarihlenmiş The Life of Christ. Yani İsa Aleyhisselam'ın işte hayatını çekmişler filmde. Oy çokluğu ile dini nitelikte propaganda yapıldığı gerekçesiyle 7. maddenin 4. fıkrasına göre reddediliyor bu. İslamiyet'e göre tabii daha az da olsa yine sansür heyetinin gadrına uğruyor. Fakat bilin bakalım hangi dinin ismini, hangi dinle alakalı çekilmiş bir filmin sansür heyetine takılmadığını göreceğiz. Yani biz burada tabii bahsedemiyoruz. O dinin hangi din olduğunu az çok tahmin ediyorsunuz. Ağırlıklı ve yoğun olarak İslamiyet ile alakalı, ikinci sırada da Hristiyanlık ile alakalı bir takım tarihi seyri veya öğretileri içeren filmlerin yani dini konularda sansüre takıldığını göreceğiz, ama özellikle bir din kesinlikle sansür heyetiyle yakından uzaktan böyle bir çakışmaya uğramıyor. Yani söz konusu bile olmuyor, yani bahsi bile geçmiyor. 1952, bakın, Osman Seden'in yazdığı Kemal filme ait, Kemal'in babası olduğunu söylemiştik, Kanun Namına isimli filmin senaryosunun polisin takibinin tecrübesizlik ve aciz ifade etmeyecek şekilde idare edilmesi şartıyla filme alınmasında bir sakınca olmadığına diyor. Yani burada ileride de göreceğiz ara ara. Tabii biz hepsini almadık, hepsine işaret koymadık. Çünkü güvenlikle alakalı konular, yani asker, polis, jandarma, hakim, savcı, hatta avukat ve tabii bunun içinde doktor ve öğretmeni de katıyoruz. Bilhassa işte polis, asker başta olmak üzere devlet memurlarına tüy dokundurulmadığı, yani onlara en ufak bir işte içlerinden haydut çıkamaz, kötü ahlaklı biri çıkamaz. Filmlerde hep yüceltilmek zorunda olan, hep işte en ufak bir negatiflik dokundurulamayacak meslek grupları olarak sansür heyetinde karar alındığına rastlıyoruz. Yani mutlak surette halk boynunu eğmeli, bu meslek gruplarına itaat etmeli, biat etmeli. Hakimi, savcısı, hatta avukatı, polisi, askeri, doktoru ve öğretmeni azizdir. Yani birer çift kanadı olan bu meslekleri icra eden insanlar birer çift kanadı eksik, birer melektirler, birer azizdirler. Yani rejimin, mevcut yerleştirilen sistemin birer peygamberleridirler.
adeta bu şekilde bir odaklama olduğunu göreceğiz. Ara ara hepsini almadık dediğimiz gibi. Fakat sizler kitabı incelerseniz yani gerçekten hayretten hayrete düşeceksiniz. Burada bir çiftçi söz konusu olduğunda ya da bir aşçı veya bir serbest ticaretle uğraşan iş adamı olduğunda istediği kadar kötü olabilir, istediği kadar rezil, rüsva, kötü ahlaklı gösterilebilir. Ama devlet memurluğuyla iştigal eden birisi en tepeden en aşağıya kadar elinde siyah çantalı kişiler birer aziz gibi gösterilmek zorunda. Çünkü bu bir memuriyet diktatörlüğüdür aslında kurulan rejim. Sevgili seyirciler veya dinleyiciler, bu bir memur diktatoryasıdır. Yani hem bir Kemalist diktatorya hem bir memur diktatoryası. Kesinlikle cumhuriyetle yakından uzaktan alakası olmayan bir rejim olduğunu zaten göreceğiz. Yani cumhuriyetin manasına nüfuz eden hiçbir işleyiş şekli yok aslında 1923'ten itibaren. Tamamen bir Kemalist doktrinleri, batıdan alınmış kanunların doktrinal yapısını dikte eden bir memur ve asker diktatoryası olduğunu göreceğiz. Ve bunun içinde tabii İslam düşmanlığı sosu var. Yani en üstü tamamen İslam düşmanlığı sosuyla kaplanmış bir asker ve memur diktatoryası. Boş Beşik isimli filmde Obabeyi Osman'ın çocuğuna isim koyan yaşlı adamın çocuğun kulağına okuduğu ezanın sadece başlangıcı gösterilmek. Ezanın tamamı bakın yasak ve ezanın diğer kısmının tabii çıkarılması, şükran namazı kılınması için yaşlı adam tarafından yapılan teklif konuşmasının iptikası ve namaz kılındığını gösteren sahnelerin tamamıyla çıkarılması şartıyla ismi geçen filmin halka gösterilmesinde ve yurt dışına çıkarılmasında sakınca bulunmadığına oy birliğiyle karar veriliyor. Murat Sertoğlu'nun yazdığı yine Efelerin Efesi Yörük Osman Efe filminde Osman Efe'nin dağa çıkıp orada yaptığı soygun sahnesinin ve müteakiben Arap'ın imamlık yaptığı namaz sahnesinin, İrine ismindeki kızın Osman Efe'nin evine gittiği zaman analığının önünde dekolte elbiseyle görünen sahnede göğsünde mevcut istavroza ait nikahlarını kıymaya gelen imamla İrini'nin aralarında geçen konuşmaların çıkarılması, bir de cenaze merasimi sırasında zaptiye kumandanının Arap tarafından öldürülmesi sahnesi ile çünkü bir zaptiye kumandanı bir hakir, zelil bir Arap tarafından tırnak içinde öldürülemez tabii ki. Ve filmin sonunda işitilen ezan sesinin çıkarılması ve zaptiyelerin muvaffakiyetleriyle Efelerin civan mertliğinin spiker vasıtasıyla söylenmesi. Dış ses olarak yani güvenlik güçlerinin, zaptiyelerin yani cesurluğu ve çok başarılı oluşları böyle dış ses olarak söylenebilecek şu utanç verici duruma bakar mısınız? Dış ses böyle güvenlik güçlerinin cesaretini övecek şekilde böyle anons yapacak. Erman filme ait Hac Yolu isimli senaryo ise 1952 tarihi bakın. 15. maddeye göre ikinci kez incelenmiş ve senaryo sayfaları tek tek belirtilerek namaz kılma, dua etme, selamet duası ve tekbir getirme, Bahre kasabasını ziyarette kılınan namaz ve aynı sayfada Bahre Mescidindeki grubun duası ve hafızın bu duayı tekrar edişi. Şimdi devam edeceğiz ama şunu söyleyeyim. Bakın bu filmin ismi Hac Yolu. Yani haccı konu alan bir film. Yani haccın rükünlerini, o hac seyahati, bu maceraları, bu olayları bize veren bir filmde yani hacda yaşananlar, yapılanların resmedilmesinden daha doğal ne olabilir? Ama bunlar sansüre takılıyor. Bakınız Hacerül Esved önündeki dua sahnesi, 2 rekat tavaf namazı, Merve ile Safa arasında yapılan sa'i duası, yine aynı sayfada Harem-i Şerif'teki 2 rekat namaz, Umre'de kılınan namaz, cemaat namazı, Arafat'taki dua, Vakfe'deki dua sahnesiyle Müzdelife'deki namaz, Mina'da şeytanı recm için atılan taşlardan sonra yapılan dua, Ravza-i Mutahhara'da kılınan namaz, veda duası, hac kafilesini istikbal yani karşılama, mevlüt okuma ve minaredeki ezan okunması sahnelerinin tamamıyla sessiz olarak gösterilmesi diyor. Bakın filmin ismi Hac Yolu. Ve yalnız bu sahnelerde spikerin az evvel bahsedilen dua, ayin ve diğer dini merasimi belirtilen konuşmaların ancak Türkçe bir izah çerçevesi içinde kalması. Yani dış ses Türkçe olarak işte şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor diyecekmiş bakın. Ve bu cihetin spiker vasıtasıyla temin edilmesi film içerisindeki dua, namaz, tekbir, mevlüt ve ezan gibi
dini ayin vesaire hususlar gösterilirken, ibadet demiyor, özellikle ayin diyor bakın. Spikerin buradaki kısa izahlarının sesli olması ve filmin ancak bir aktüel film çerçevesini aşmaması esasları içinde tabii ki aktüel film olarak lanse edilecekmiş. Yoksa maazallah insanların kalbi İslam'a kayar, yeniden İslam'a kaynaşır. Böyle bir tehlike var. Yani hac yolunu, haccın yapılmasını konu eden bir film aniden bir dini tebliğ aracına, dini davet aracına dönüşebilir. Allah korusun diyorlar. Adeta bunu demiş oluyorlar yani aslında. Ve ismi geçen senaryonun filme alınmasında bu şekilde, ancak bu şartlarla bir sakınca olmadığına söz birliğiyle karar verildiği belirtiliyor. Ebedi İstirahat isimli filmde ise buna dair kararda bakın, sahnede oynayan kadının oyun sahnelerinin yakın planda görünen kısımda filmin sonundaki mezar ve Kur'an sahnesinin çıkarılması şartıyla izin verildiği belirtiliyor. Bu mezar kısımlarına çokça rastladık biz incelediğimiz sırada. Özellikle mezarlık kısımlarının çıkarılması veya çok kısa tutulması isteniyor. Bunun da şöyle bir esprisinin olduğunu düşünüyoruz. Sizin farklı fikirleriniz varsa, farklı tespitlerinizi muhakkak belirtiniz yorumlarla ya da bize elektronik posta olarak gönderebilirsiniz daha uzun değerlendirmelerinizi. Biz de sonraki kayıtlarımızda bunlara yer verebiliriz. Yani mezarlık insanlara ölümü hatırlattığı için ölümün hatırlanmaması, ölümün bahsedilmemesi, göz önünde bulundurulmaması mı istendi acaba o zamanlarda? Yani mezarlık işte ölümü hatırlatır. Biz ise insanlara ebedi yaşayacaklarmış gibi bu dünyada bir hayat vaaz edilmesini, bir hayat vaat edilmesini istiyoruz. Çünkü bütün aslında doktrinal yapısı bu rejimin, bu sistemin, düzenin bunun üzerine. Yani ye, iç, gez, eğlen, coş, yaşa, tamamen hedonist bir şekilde, makyavelist bir şekilde bir hayat düsturun olsun ve böylelikle yani Avrupa'yı bir hayat, tırnak içinde, hani tam böyle uyuyor mu bilmiyoruz hani böyle söylememiz, ama ve mezarlıkta buna ters olduğu için, mezarlık sahneleri ölümü hatırlattığı için insanların dine yönelmesinde bir aparat, bir araç olabilir korkusuyla mezarlık sahnelerinin yasaklandığını veya çok kısıtlandığını, sürelerinin kısa tutulması istendiğine dair birçok karar ya da şerh notu gördük. Yani bilmiyoruz, siz ne düşünüyorsunuz acaba bu konuda? Kavalalı Mehmet Ali Paşa isimli senaryo başka gerekçelerin yanı sıra din propagandasını yaptığı için reddediliyor. İnegöl Aslanı isimli senaryoda Melike'nin Müslüman olma sahnesi tüzüğün 7. maddesinin 4. fıkrasına takılıyor, yine uygunsuz bulunuyor. Yani Müslüman olma sahnesi çıkarılıp sadece o Melike'nin nikah sahnesi kalmak şartıyla senaryonun filme çekilmesinde sakınca olmadığına karar veriliyor. Hürriyet için isimli filmde filme ilave edilen Şahlanan Belde isminin çıkarılması ve bu isimle bastırılmış olan afişlerin imha edilmesi isteniyor. Filmdeki mevlüt sahnesiyle camide hoca tarafından minberde okunan dua sahnesinin filmin negatif ve pozitiflerinden çıkarılması. Çıkarılan bu iki sahnenin çok kısa olarak gösterilmesi, kesilen kısımların ilgili makamlara teslim edilmesi şartıyla izin veriliyor. Çok enteresan bulacağınız bir karar daha var bakın. Belki de bulmazsınız artık. Bu saatten sonra tabii şaşıracak neyimiz kaldı diyebilirsiniz de. Hazreti Ömer isimli filmin senaryosunda Tahir Olgaç tarafından yazılan bakın. Hazreti Ömer'in cahiliyet zamanı ile İslamiyet'ten sonraki ahval ve hareketinin filme alınması iktiza ederken senaryoda Peygamber Efendimiz'e vahyi ilahi ile Kur'an-ı Kerim'in keyfiyeti inzalinden de bahsedilerek maksat ve saddet haricine çıkarıldığı, yani filmin bağlamından kopulduğu görülüyormuş bakın. Yine Cebrail Aleyhisselam'ın zuhuru ile Peygamber Efendimizin Hazreti Ömer'in eve girme sahnesinde bırakın gelsin şeklinde duyulan sesi ve nurani bir hale çocuğu okşaması sahnelerinin tüzün 7. maddesinin 4. fıkrası hükmüne uygunsuz bulunduğundan bu sahnelerin tamamen çıkarılması suretiyle diyor ancak müsaade edildiği söyleniyor. İthal edilecek olan bir Mısır filmi İslamiyet'in Doğuşu bakın. Dublajı yapılmak üzere yurda ithalinde sakınca olmadığına, ancak putları kırma sahnesi çıkarılması şartıyla dublajı yapıldıktan sonra Merkez Film Komisyonumuzca görülmesine oy birliğiyle karar verildiği belirtiliyor. Oy birliğiyle reddedilen sonraki kararın gerekçesinde ise şunlar belirtiliyor.
Filmde dublajdan sonra da silinmeyen ve umumi havasında mündemiş din propagandası vardır deniyor. Ya filmin ismi İslamiyet'in doğuşu bir defa. Yani buradan sen ne çıkaracaksın? Yani dansözlüğün propaganda sonucu mu çıkaracaksın? Elbette yani İslamiyet'in doğuşu isimli bir filmde yani İslamiyet'in negatif gösterilmesini mi istiyorsun, arzu ediyorsun? O zaman da İslamiyet kötüleniyor diye mesela sansürüne takılacak. İşte halk galeyana gelir. Bir halk galeyanı olur diye bu sefer senin sansürüne takılacak. Yani siz ne ayaksınız kardeşim ya? Bu din propagandasının yanında dinimizin hakikatlerini bizim kabul etmediğimiz şekilde tahrif eden sahneler umumi hissiyatı rencide edici mahiyettedir diyor. Bakın buraya dikkat kesilmenizi rica ediyorum. Filmde İslamiyet'i ilk kabul edenlerden hep köle, çoban, aylak bir adam gibi aşağı sınıf seçilmiştir ki muzır ideolojiye sapma intibaı uyandırmaktadır diyor. Yani muzır ideoloji dediği komünizm, sosyalizm arkadaşlar. Yani filmde ne yapsın? İslamiyet'i ilk kabul edenleri ultra zengin, elitist, lüks sınıftan mı seçsin? Yani ne yapsın? Ne yapacak yani? Ne yapacak yani? Nişantaşı çocukları mı İslamiyet'e ilk giriyor? Böyle mi gösterilecek? Manhattan çocukları mı ilk İslamiyet'e girenler olarak gösteriyor olacak yani? O dönemin seçkinleri çoğu Mekke'nin ileri gelenleri İslamiyet'e karşı durmuştur. Bu bir gerçek yani ve İslamiyet'i her dönemin İslamiyet'i Adem Aleyhisselam'dan Hatemül Enbiya'ya kadar hepsine salatü selam üzerlerine olsun. Onların tebliğ ettiği İslam'da hep önce işte fakirler, toplumun ittiği bir kenara attığı adamlar, üstü başı yamalı, yoksul. Kısacası yani alt statüde, toplumun alt statüde gördüğü insanlar İslamiyet'e girmiştir. Yani bu tarihi hakikati mi değiştirecek burada senaryo? Senaryoyu siz yazın o zaman yani. Smokinli adamlar İslam'a giriyor ilk falan böyle bir şey resmedin de millete komedi filmi niyetine o servis edin yani. Yani şu işe bakar mısınız? Yani hep köle, çoban, aylak bir adam gibi aşağı sınıf seçilmiştir diyor. Yani bunu Allah seçiyor. Yani senarist seçmiyor ki bunu. Bunu Allah seçmiş yani bu şekilde. Takdiri ilahi bu yönde yani. Tabii ki Habeşli Bilal Hazretleri bir köleydi yani. Abdullah İbni Mesud Allah hepsinden razı olsun. Yani bu çobandı, çobanlık yapıyordu. Ve Allah Resulü'nün kendisi çobanlık yapmış zaten. Keza işkence ve put kırma sahneleri de memleketimizdeki bazı muzır cereyanları teşvik edici ve bin netice emniyet bakımından zararlıdır diyor. Enteresan. Bu nedenlerden dolayı filmin yine aynı 7. tüzüğün 7. maddesinin 4. bu sefer 5, 6, 8 de var. Bu fıkralara göre Türkiye dahilinde oynatılması mahsurlu görülmüş ve Türkiye'ye sokulmamasına oy birliğiyle karar verilmiş. Bu Mısır filmi olan İslamiyet'in Doğuşu isimli film. Şimdi 1953'e tarihlenmiş. Bakın Çetin Karaman Bey tarafından yazılan İstanbul Canavarı isimli senaryonun baş tarafına polise ithaf yazısının konmaması, şube müdürüyle polis ve komiserin konuşmasında labaliliğe ve meslek terbiyesine uymayan hal ve konuşmaların bulunmaması ve polis kadrosunun azlığından bahseden sahnenin kaldırılması istenmiştir diyor. Başta bahsettiğimiz mesele bakın. Yani bazı mesleklerin özellikle ululanması, o mesleği icra edenlerin aziz ilan edilmesine dair bir politika bakın güdülüyor. Bugün tabii sinemada bu aşılmış vaziyette yani dünyada fakat Türkiye'de hala tam olarak aşılamadığını görüyoruz. Yani öyle meslekler var ki içinden kötü insan çıkması veya kötü fiilde bulunan çirkin ahlaklı insanların olması mümkün değil. Şimdi Ölüm Saati isimli senaryo içinse iki polis memurunun katilin yakalanmasından sonra bunun ucunda bize de ikramiye vardır muhakkak tarzındaki konuşmaların çıkarılması şartıyla karar verilmiştir. Tabii çünkü polisler yaptıkları mesleği tamamen böyle Allah rızası için veya para almadığı halde yani karşılığında hiçbir maddi beklenti olmadan yaptıkları için bu uygunsuz tabii. Ölüm Korkusu isimli eserde Nermin'in Sami'den nefret edip Zonguldak'a gidişini bir öğretmen olarak değil oradaki herhangi bir şirket memuru sıfatında göstermek şartıyla oy çokluğuyla onaylanmıştır diyor. Çünkü Nermin tecavüze uğruyor. Sayın seyirciler tecavüze uğrayan bir öğretmen olamaz yani. Kesinlikle olamaz. Nizamname'nin 7. maddesinin 3 ve 6. fıkralarına toslayan bir senaryo İnkılap Güneşi isimli Orhan Arıburnu ve Semih Evi'nin filmleştirilecek bir senaryosu bakın.
Burada deniyor ki Atatürk konusunda bütün bir milletin dahi diyor, hatta diyor yani dünyanın duyduğu engin heyecan ve derin hisleri ifade eden aciz kalıp milli hisleri rencide edeceği, aynı zamanda konuların şumulu itibariyle de dost devletleri rencide edecek hale düşmesi ihtimali de bulunduğu kanaatine varılarak, burada işte madde 7'nin 3-6 fıkralarına göre filme alınmasının mahsurlu olduğuna karar veriliyor. Başka bir senaryoda Ebedi Meşale isimli film bu senaryo için kuruluşu değerlendirmeleri yapıyor. Atatürk'ü ve mesai arkadaşlarını hakkıyla canlandırabilecek kudrette büyük sanatkarlar sağlanması gibi şartların imkansızlığı bakın. Atatürk'ü canlandıracak büyük sanatkarların sağlanması şartı ki mümkün olamaz diyor yani. O değil sadece ve mesai arkadaşlarını da. Görüyor musunuz? Ve Atatürk konusunun ve hatırasının bütün sıcaklığı henüz milli bünyemizde mevcut iken sadece bir filmin bu hatırayı küçültüp ehemmiyetini kaybettirmekten başka bir tesir yapamayacağı. Yani diyor ki Atatürk ve silah arkadaşları ve yaşadığı dönem eğer bu onların etmeleriyle, onların temsilleriyle, gösterilmeleriyle filmleştirilirse kadri kıymeti düşer diyor. Yani burada ne yerine koymuş oluyor onları? Yorumunu sizlere bırakıyoruz. Yani filmleştirilemez diyor. İstediği kadar övülsün. Filmleştirilerek kutsiyeti zayi olur demek istiyor aslında. Ve bu sayede işte filme çekilmesinin mahsurlu olduğuna oy birliğiyle karar veriliyor. 1950'li senelerden bahsediyoruz bakın. Bir haber veya belgesel yapım olan Ramazan'da İstanbul'da da olabilir. Belki yanlış yazıldı, bilmiyoruz. Nizamname'nin 7. maddesinin 4. fıkrasına takılmış yine dini propaganda yapar mahiyette görülmüş. Ramazan'da İstanbul. Evet. Mesela iftar topunu beklerken sofra başında sarıklı hoca bulunan sahnenin, sakalı şerif öpülmesi sahnesinin, kaside okunmasının, bilimum Arapça duaların, baş tarafta sabah makamından okunan ezan kalmak üzere diğer iki ezan sahnesinin tamamen kaldırılmasının, bir cümle ibadet ve mevlid sahnelerinin sadece birer anlık enstantane halinde kalması ve Arapçaların yerine spiker konuşmasına, yani dış ses konuşmasına ve bu kesilme ve tasihlerden sonra filmin tekrar görülmesine, yani bunlar yapılırsa film yayınlansın demiyor. Bundan sonra bir daha kontrol edeceğiz. Biz tasdik edersek belki o zaman izin veririz diyorlar. Milli Eğitim üyesinin imzası altında belirttiği şerhi muvafık gördüklerinden tekbir getirme sahnelerinin tamamının filmden çıkarılmasını şart koşmuşlardır diyor. İstanbul'da Ramazan filmi bak. Alta doğrusu yazılmış. Evet, doğrusu İstanbul'da Ramazan. Tekbir sahneleri sakıncalı görülüyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın oraya atadığı, sansür heyetine atadığı üye tekbir sahnelerinin hepsinin sakıncalı olduğunu beyan ediyor. Bak. Kararın altındaki başka şerhlerde şöyledir. Komisyon başkanı red veriyor. Milli Eğitim Vekaletinden gelen üye diğer Arapça dualar çıkarıldığı gibi sonlara doğru geçen Arapça tekbirlerde çıkarılmak şartıyla mahsur yoktur demiş. Çetin Karaman Bey tarafından yazılan 500. Fetih senesinde İstanbul isimli senaryo için verilen karar, Fatih Camisi'nin Havariyun Kilisesi'nin yerine inşa olunduğuna dair konuşmanın çıkarılması diyor. Bakın. Avrupalı dostlarımızı incitmememiz lazım çünkü. Pembe Sultan'da senaryoda geçen ezan okunma ve müezzini gösteren sahnenin tamamen çıkarılması. Zeki Alpa'nın yazdığı Hoşgör isimli filmde, bunlar hep 1950'li senelerin başlarında bakın, 1950'lerde. Hamal'ın 3 adım saydığı sahnede yek, dü, se diye Kürtçe saymaların çıkarılması diyor. Bakın. Herhalde Hamal burada Kürt olduğu için Kürtçe olarak telakki edilmiş. Yek, dü, se. Halbuki biliyorsunuz Farsça zaten bunlar yani. Yek, dü, se. Farsça 1, 2, 3 bunlar. Şartıyla çıkarılması. Yani Kürtçe'ye de önemli bir sansür olduğunu görüyoruz. Kürtçe kesinlikle yasak. Aslında tabi burada Kürtçenin zımnında Farsça'ya bir yasak olmuş oluyor. Çünkü eskimez yazı biliyorsunuz. Yani aynı zamanda Arap alfabesini kullandığı için Farslar da oraya bir kapı açacağından dolayı, yani İslam'a bir yol yapacağından ötürü Kürtçe'de veya işte Kürt dolaylı olarak Farsça'da yasaklanmış, sansüre uğramış.
oluyor diye düşünüyoruz. Bilmiyoruz, siz ne düşünüyorsunuz? ...1951 tarihli The Prowler isimli ithal bir film. Bakın Türkçe'ye Mücrim Gönüller olarak çevriliyor. Ve filmde şöyle bir replik var. Avukatlar rüşvet alır, patronlar vergi kaçakçılığı yapar, polisler tabanca kullanır cümlesi çıkarılması gerekiyormuş bu repliğin, bak. Bu çıkarılırsa bir sakınca kalmıyormuş. Yani polisler tabanca kullanmıyor mu? Ne kullanıyor acaba polisler? Hamam peştemali mi kullanıyor? Yani hamam peştemali falan mı kullanıyor? Ya da bitki özlü şampuan mı kullanıyor polisler? Ne yazı, ne söyleyecekti acaba? Yani avukatlar rüşvet alır. Bu mu rahatsız etti? Yani rüşvet almayan bir meslek grubu var mı? Yani meslek grubundan, her meslek grubundan rüşvet alanlar olabilir. Yine Hüseyin Özmen'in yazdığı, bakın, Gelen Ağalar Giden Ağalar isimli senaryonun mıntıka zihniyeti güdülmeden ve bu arada Kürtlük, örf, anane ve havası yaratılmamak şartıyla diyor. Bakınız, sadece lisan değil, yani Kürt kardeşlerimizin Kürtlük, örf, ananelerine de saldırılıyor yani. Ya bu nasıl bir şeydir yani? Bu, görüyor musunuz? Devlet memurlarına ilişkin olumsuz ifadelerin, yani rüşvet aldıklarına, işlerini kötü yaptıklarına dair veya işlerini kötü yaptıklarına dair ve memurları küçük düşürücü davranışların senaryosunu işte Haldun Taner'in yazdığı Tuş örneğinde olduğu gibi fabrikatörün kaymakamı ayağına çağırması sahnesinin, yine bakın, bunlar hep sakıncalı görünüyor. Kaçak ya da Denizin Ötesindeki Dünya isimli filmde Zehra'nın ölümünü Kahya'nın jandarma karakoluna giderek anlattığı sırada bir askerin boş kahve fincanlarını kaldırma sahnesinin tamamen kesildikten sonra halka gösterilmesi. Tabii asker aşağılanmış oluyor tabii bu durumda ve yurt dışına çıkarılmasında bir sakınca olmadığı, Ölüm Deresi veya Kanlı Duvak isimli filmin ismi yalnızca Ölüm Deresi olarak kabul edilmiş. Filmin sonundaki jandarma ve diğer kalabalığın kapı kırma sahnesinin kısaltılmasına karar verilmiş. 1955 yapımı Hayatımı Mahveden Kadın filminde ise bize karı gibi polisten korkan adam yaramaz sözlerinin çıkarılması isteniyor, bak. Yani polisten burada aslında korkaklık kadına isnat ediliyor. Yani polisten korkmaya değil ki, yani polisten korkmamak lazım ki suçu işleyebilen, değil mi? Yani bir suçlu olmanın baştaki şartlarından birisi, kanun kaçağı olma şartlarından birisi polisten birazcık korkmamak, yani biraz cesaretli olmak değil midir? Yani burada polisin mi kadrinin, kıymetinin düşürülmüş olduğunu görülüyor. Ama işte burada bu tarz şeyleri çokça göreceğiz veya göreceksiniz okuduğunuzda. 5 Hasta Var isimli filminde Belkıs'ın annesinin Nur Baba'nın mezarına gidip dua etmesine dair sahnenin çıkarılması ve Cahit'in anne ile münasip şekilde eve getirilmesinin temini şartıyla ismi geçen filmin halka gösterilmesinde ve işte ihraç edilmesinde zarar olmadığını diyor. Yani mezara gidip orada dua etme sahnesi olmayacakmış. 1954 tarihli Karagöz ile Hacivat ve Kanlı Nigar isimli filmde çarşıyı gösterirken ilahi söyleyen kör dilencinin geçişi ve ilahi söyleyişi sahnesinin çıkarılması istenmiş. Alevden Gömlek veya Ezogelin isimli filmde ise minarede ezan okuma sahnesinin tamamen kaldırılması talep ediliyor. Korkusuz Yörük Ali filminde ise cenaze namazını teferruatıyla gösteren kısımların çıkarılması isteniyor. Yani gösterilse ne olur? Yani kardeşim, cenaze namazının teferruatı ne olacak? Kısacık bir namaz zaten cenaze namazı dediğin. 1 dakikalık bir namaz. Yani gösterilse ne olur? Ama dert burada tabii cenaze namazı değil. İslam'a dair bir ibadetin icra edilmesi, icra edildiğini bir filmde gösterilmesi tabii ki. Burada enteresan bir husus daha göze çarpıyor. Bakın, 1955'e tarihlenmiş Izdırap Şarkısı isimli filmde Orhan ismindeki artistin diğer arkadaşına filmin bir yerinde sarf ettiği "ben meyhane müziği dinlemem" tarzındaki konuşmanın kesilmesi şartıyla filme izin veriliyor. Yani burada acaba sansür heyeti neyden ötürü alınganlık yapıyor? Anlaşılması güç. Meyhanenin küçük görülmesi, küçümsenmesine mi, yoksa meyhane müziği denen müziğe, şarkılara mı? Onlara bir tezlil olduğu için mi? Yani ikisinin de yüceltilmesi mi gerekiyordu acaba? Hem meyhanenin veya meyhane müziklerinin övülmesi mi gerekiyordu acaba bunlara göre? Tabi sen mütemadiyen meyhanelere uğrayan, akşamcı
sarhoşluğun övülmesini isteyen, ayyaş ruhlu bir insansan, içkici bir insansan tabii ki meyhanenin de küçük görülmesine bir hazımsızlık göstereceksin veya meyhanede çalan müziklere de karşı da bir onlara karşı bir hücumda da daha doğrusu bunlara da bir hazımsızlık göstermen normal. Tabii dönemi bilmeyen kardeşlerimize şöyle bir bilgi verelim ufaktan. Yani 1950'lerden bahsediyoruz bakın. 1930'lar, 40'lar, 50'ler devlet memurları mütemadiyen içki içen yani mütemadiyen alkollü içki tüketmesi zorunlu olan adeta. Çünkü senin adeta dininin, mezhebinin, yolunun bir alameti sayılıyordu. Yani 1930'lar, 40'lar, 50'ler hatta 60'lar bile sonradan sen eğer bir silahlı kuvvetler mensubuysan ya da devlet memuruysan içki içmek zorundasın. Yani arkadaşlar yani bu çünkü o rejime, sisteme, düzene bir bağlılığın ifadesi. Bugün de aynı sisteme, düzene, rejime bağlılığını, aynı ideolojiye bağlılığını insanlar ellerinde rakı kadehleriyle göstermiyorlar mı? Yani bu işte o dönemden kalan bir nişane. Dolayısıyla siz bir meyhaneyi aşağılayamazsınız. Meyhanede içilen şeyleri aşağılayamazsınız. Meyhanede çalan müziği aşağılayamazsınız, küçük göremezsiniz. Küçük gösteren bir sinema filmi ya da o sinema filminin öyle bir sahnesini çekemezsiniz. Hep meyhane, eğlenilen, şen şakrak, güzel, her insanın arada bir uğraması gereken yerler olarak gösterilmek durumunda. Ayyaşlığın, sarhoşluğun övüldüğü, açık açık övüldüğü yıllar 30'lar, 40'lar, 50'ler. Hatta daha sonralar 60'lar ve 70'ler de nispeten bunları da göreceğiz. Mevcut darbelerden sonra yani o malum 60'lar 70'ler ve belki 80 darbelerinden sonra da evet bunu zaten sinemada veya diğer sanat dallarında ya da bürokraside toplum algısında, hafsalasında içki içmenin, sarhoşluğun veya elinde kadehle poz vermenin övüldüğü, bunlara bir söz söyleyen, negatif bir söz söyleyen ise yobaz olarak, gerici olarak, irticacı olarak, tırnak içinde dinci ve kötülenmesi gereken insanlar olarak lanse edildiğini zaten görecektik, görüyoruz. Bugün bile hala bunların nüveleri var. Sayısı çokça azalmış olsa da elhamdülillah. Ve tabii yine en çok bu zümrenin mesela doktorları, doktorluğu da yine tezkiye etmeye çalıştığı, güya insan sağlığını, halkın ve toplumun sağlığını düşünmeye çalıştığı propagandası da devam etti. Kardeşim sen bu kadar içkiyi, fışkıyı, meyhaneyi övmek, övdürmek istiyorsun. Güzel ve pozitif göstermeye çalışıyorsun. Sen nasıl halkın sağlığını düşündüğünü iddia ediyorsun peki bu durumda? Bu kadar da alçakça bir ikiyüzlülük içinde bu ideoloji her zaman içinde oldu. Her zaman tenakuzlar, çelişkiler içerisinde oldu, olmaya da devam ediyor. 1954 tarihli Kaplanların Pençesinde olarak tercüme edilmiş ismi Demetrius and the Gladiators filmi bakın. Maddeler halinde şunların filmden çıkarılması isteniyor. Mağarada ibadet sahnesi bak burada diyor. Yani bu sahnenin mağarada ibadet sahnesinin tamamen çıkarılması isteniyor. Ve şu sözün yine filmden çıkarılması isteniyor. Onlar Allah'a kavuştular şeklinde bak. Bu rahatsız ediyor. Halbuki film Hristiyanlık ile alakalı yani. Cezayir Haydutları isimli filmde de ezan okuma sahnesinin çıkarılması isteniyor. Bu şartla ancak filmin Türkiye'de gösterime girebileceği söylenmiş. Kezban isimli filmin senaryosunda eserin kahramanı Kezban'ın tabutunun ilahilerle mezara götürüldüğünü gösteren sahneden ilahi okuma sahnesinin çıkarılması şartıyla ismi geçen senaryonun filme çekilmesinde bir mahsur olmadığı ifade ediliyor. Yine Çetin Karaman Bey'in yazdığı Fakir Kızın Kısmeti isimli filmin senaryosunda işçilerin perişan halini göstermemek ya da bu sahnelerin çıkarılması şartıyla izin veriliyor bakın. Yani işçiler smokinle gösterilmeli herhalde böyle surat makyajı biraz. Yüzlerine fondöten sürülmüş bir şekilde böyle güzel tıraşları olmuş herhalde. Yani işçiler perişan görünür kardeşim. Yani işçiler çalıştığı mesai saatleri içerisinde üstü başları toz yağ içerisinde olur genellikle. Pejmurde kıyafetler olur. Yani böyle gösterilmemeliymiş. Herhalde burada da sosyalizm ve insanların yönelme bir işte işçi manifestosu sezildiğinden ötürü
işçi hakları vesaire. Herhalde buna ilişkin bir tehdit görülmüş filmde. Zehirli Tütün filminin senaryosunda hem filmlerin ve film senaryolarının kontrolüne dair 7. maddeye dair askerlik şeref ve haysiyetini kıran askerlik aleyhine propaganda olarak görülebilecek bir sahnenin değiştirilmesi istenir. Burada jandarmanın suçluyu vurarak değil yakalayarak götürdüğünü anlatan bir sahnenin eklenmesi ya da değiştirilmesi şartıyla diyor. Jandarma ve bir suçluya vurarak yakalayamaz. Yakalayarak yakalayabilir. Yani nasıl olacak o işte? Kement atarak yakalaması üzerine bir senaryo değişikliği yapılmalı da diyormuş. Böyle herhalde jandarma ata binecek ya da koşarken kement atacak böyle tam kollarıyla birlikte gövdesine kement geçerek o şekilde yakalayacak. Vurarak yakalamayacakmış. Nasıl ululuyorlar bakın yani aslında askerliği yüceltme adına yani herhangi bir çamur sıçramasın diye nasıl komik duruma düşüyorlar. Yani nasıl kendilerini komik durumlara düşürmüşler. Kelepçe isimli filmde bakın 1950'lerin sonlarına geliyoruz yavaş yavaş. Söylenen Kürdün Gelini şarkısından yalnızca Kürt sözcüğünün çıkarılması isteniyor yani. Kürt kelimesi çıkarılacak. Kürdün Gelini denmeyecekmiş. Bilinmeyen Aşk filminde filmin sonlarına doğru Turhan'ın konuşmaları arasında geçen Çinli kelimesinin düşman tabiriyle değiştirilmesi isteniyor. Çinli dostlarımızı üzmemeliyiz tabii. Ağlayan Gelin isimli filmde İslamiyet'te putperestlik olmadığını, yine ezan okuma sahnesinin çıkarılmasında, ezan okuma sahnesinin bakın çıkarılması şartıyla diyor. Yaşayan Ölüler veya Kara Günlerim isimli filmde filmin başında hasta kadının istediği Kur'an-ı Kerim'in dolabın alt gözünden alındığını gösteren sahnenin tabi bir öyle bir öyle haliyle yani biraz oraya su veriyorlar biraz buraya. Dağlar Şahini Yörük Efe filminde Efe askerdeyken annesinin evinde Arap harfleriyle yazılı dini levhanın yakın plandan göründüğü sahnenin, Kaybolan Yıllar isimli filmde Nazlı kızın türbede dua ettiğini gösteren kısımların yani türbe ile alakalı bütün sahnelerin, yine Dokuz Dağ Nefesi veya diğer ismiyle Çakıcı Geliyor filminde namazın birinci rüküya varışını gösteren kısmın, Karayazı veya Hıçkırık Bestesi filminde Nuri'nin babasının namaz ve dua gibi sahnelerinin, Nuri'nin babasının namaz ve dua sahnelerinin, Tilki Leman filminin başında köprüden geçen yolcular arasında köprünün hemen ve parmaklığı yanında çarşaflı ve eli değnekli görünen ihtiyar kadın sahnesinin, tabi ihtiyar bir kadın orada mini etekli olsa iyi olurdu bunlara göre. Yaşamak Hakkımdır ya da diğer adıyla İdam Mahkumu isimli filmde cami içinde cemaatin oturarak okunan mevlüdü dinlemeleri ve mevlüt okunma sahnelerinin çıkarılması. Güllü Fatma filminde imamın hücreye girip mahkuma gereken telkinatı yaptıktan sonra dışarıya çıkışını gösteren sahnenin çıkarılması. Yani orada imam herhangi bir şeyi tebliğ edemez, vaaz-ı nasihat edemez. Hicran Yarası filminde Eyüp Camii'ndeki tekbir seslerinin tamamen çıkarılması. Ağlayan Kaya'da Emine'nin ölümünü mütakip tekbir getirme sahnesinin tamamen kesilmesi şartları getiriliyor. Kanlı Pınar isimli filmde imamın sarıklı olarak görünen bütün sahneleri çıkarılması, ezan okuma sahnelerinin çıkarılması, elinde mavzer bulunan şahsın mavzeri kastederek şeytan doldurur demesi de sorumlu bulunmuş, çıkarılması talep edilmiş. Marif vekaletinden gelen üye ise yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen üye bu filmi komple sakıncalı bulmuş ve filmin tamamına muhalifim şerhi düşmüş bakın. Zafer Yıldızı veya Meçhul Kahramanlar isimli filmde cepheye giderken Kuvayi Milliyecilerin kırdaki namaz sahnesinden namaz kılma ve kâmet getirme kısmının çıkarılıp yalnız dua edildiğini gösteren sahnenin bırakılması istenmiştir. Yani Kuvayi Milliyeciler kâmet getiremez, namaz kılamaz. Öyle bir ritüel kabilinden sadece dua ederler. Bir ataspor olarak sadece dua ederler. Ve bütün Kuvayi Milliyeciler de Kemalist olmak durumdadılar. Kemalisttirler. Çünkü Kemal Paşa, Mustafa Kemal hepsinden öncedir, evveldir, ezeldir yani ezelidir. Kuvayi Milliye bile ondan sonradır. Ondan sonra gelmiştir. Yani Kuvayi Milliye'nin kurucusu bile Mustafa Kemal'dir. Adeta biliyorsunuz yerli sinemamıza göre ve yerli edebiyatımıza göre.
Dansözün Kızı isimli filmde son kısımda kadın ölürken hocanın göründüğü sahne ve Kur'an okunmasını tamamen ve ayrıca camiden çıkışı mütakip cami önündeki dedikodu sahnesinin çıkarılması istenmiştir. Adalet Kılıcı isimli filmde ise köylülerin toplu olarak söylemekte oldukları dua ile biten şarkı sahnesinin tamamen çıkarılması şartı ile yurda ithal ediyor. 1955 tarihli Piknik filmi, Türkçe yazılarda öğretmen kelimesinin filmin hiçbir yerinde kullanılmaması ve öğretmen olan kadına bu kelimenin yerine Lalettayn bir isim verilmesi şartıyla yurda ithal ediyor. Çünkü kötü bir kadın örneği herhalde, yani orada öğretmeni temsil eden, öğretmeni oynayan karakter kötü bir karakter ki orada bakın öğretmen denmesin diyor. Kısmet filminin başında ise bulunan namaz sahnesinin çıkarılması istenmiştir diyor yine 1957 tarihli. Bitmeyen Harbin Kahramanları isimli filmin içinde bulunan ve filmin konusuyla alakası olmayan demiş. Ezan ve namaz sahnesinin çıkarılması şartıyla. Yine Ray Nazaro'nun 1954 yapımı Southwest Passage isimli filmi. Bunda da namaz sahnelerinin çıkarılması şartıyla halka gösterilmesinde bir sakınca olmadığına karar verilmiş. Andre Kayaten'in 1952 tarihli Hepimiz Katiliz filminde rahibin idam mahkumlarıyla yaptığı konuşmada İsa yolunda kelimelerinin çıkarılması istenmiştir diyor. Bakınız. Beykoz Baskını isimli filmin senaryosunda jandarmaların iskambil kağıdı oynaması ve makinalı tüfeğin merkebe taşıtılmasının uygun olmadığı belirtilmiş. Jandarmanın temin ettiği paralarla düzenlediği eğlence sahnelerinin tamamen çıkarılmasına hükmedilmiş. Atatürk'ün Süvarisi senaryosunda ise biz askerler çok vefalı insanlarızdır ifadesinden sonra yazılmış olan fakat mesleğimiz vefasızdır cümlesinin yine çıkarılması bakın. Askerlik mesleği yine bu şekilde gösterilmemelidir. Şimdi burada belki hepsinden daha enteresan gelebilecek sizlere bir mesele var. Atatürk'ün Süvarisi isimli filme çekilmesi düşünülen senaryo Türkiye Cumhuriyeti Ordu Foto Film Merkezi. Evet, buradan kurula gelmiş. 1957 tarihinde kurul tarafından kontrol edilmiştir. Kararda Türkiye Cumhuriyeti Ordu Foto Film Merkezi tarafından hazırlanan ve filme çekilmek istenilen senaryonun Merkez Film Kontrol Komisyonu tarafından tetkik edildiği belirtiliyor. Ve şimdi asıl yere geliyor. Hariciye vekaleti temsilcisinin de huzuruyla yeniden değerlendirilmiş ve senaryonun isminin Atatürk'ün süvarisi değil Kahraman Süvari olarak bu şekilde olması, yani bu Kahraman Süvari olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. 1958 tarihli 8 nolu kararda Kahraman Süvari isimli senaryonun adının bu kere onun süvarisi şeklinde değiştirilmek istenildiği belirtiliyor. Yani Atatürk'ü kastedecek bir kişi zamiriyle bakın. O kesme işareti nun ve yapılan müracaatın, yani bu şekilde bir yazılımın kimler için kullanıldığını az çok bilecek Müslüman kardeşlerimiz. Buna 22 Ocak 1958 tarihli karardaki şartlara riayet edilmek suretiyle adı geçen senaryonun adının onun süvarisi olarak değiştirilmesinde bir mahsur olmadığına ittifakla karar verilmiştir. Yani o büyük harfle yazılacak, kesme işareti konacak. Biliyorsunuz biz yani inancımızda edebe uyularak yani sadece bunu Allah için yaparız. Yani Allah'tan o diye bahsettiğimizde, zamirle bahsettiğimizde o'yu büyük yazarız. Daha sonra kesme işaretiyle ekleri ayırırız. Ama burada bakın filmin ismi Kahraman Süvari olarak değişmesin. Biz böyle yapalım, onun süvarisi diyelim ve böyle yapalım diyor. Bu da kabul ediliyor yani. ...1958 Yavrum İçin filminin senaryosundan ise Kur'an-ı Kerim'in öpüldüğü sahnenin yersiz görüldüğünden çıkarılması kararı verilmiştir. Zümrüt veya Siyah Yıldız 1958 filmin senaryosunda namuslu ve dindar kelimelerinin çıkarılarak yerine güvendiğim bir adamdır sözlerinin eklenmesi kararlaştırılmıştır. Zafer Abidesi 1959 filmin senaryosunun kararında şöyle denilmiştir. Ahmet'in eski nişanlısı Ayşe'nin öğretmenlik sıfatının kaldırılarak Lale Tayin bir aile kızı halinde Bülent'le münasebetinin ayarlanması ve filme intikal ettirilirken
7. maddenin 6. fıkrasının hükmüne riayet edilmesi diyor. Yani bir kadının bazı hafif meşrep halleri görüldüğü takdirde ya da sıradan halleri görüldüğünde öğretmenlik mesleğinin vurgulanmaması veya öğretmen olmaması isteniyor. Yani o kadın öğretmen olmayacak. Yani bir öğretmen diyelim işte hamama gidemez, bir öğretmen pazardan alışveriş yapamaz, bir öğretmen toplum içerisinde herhangi biri gibi olamaz, herhangi biri değildir. Rutin insanlık halleri görülemez. Bununla alakalı daha da çarpıcı şeyleri az sonraki sayfalarda göreceğiz. Türkiye dışından bir film, ithali gerçekleştirilmesi düşünülen Not as a Stranger, yani bir yabancı gibi filminde kasabada idealistler maddi şeylere kıymet vermezler. Repliğe bakın. Lokantada da doktorlar hiçbir şeyden anlamazlar, bir şey bilmezler. Yalnız keselerini doldurmaya bakarlar. Birbirlerine gönderirler parayı paylaşmak için. Konsültasyon yaparlar tarzındaki sözlerin filmden çıkarıldıktan sonra halka gösterilmesinde bir mahsur olmadığına karar verilmiştir diyor. Piknik filminde öğretmenler bu kitabın okunmasına müsaade ediyor sözünün yine çıkarılması istenmiştir. Herhalde muzır bir kitap olsa gerek. Yine doktorluk, öğretmenlik mesleği görüyorsunuz. Böyle seçkin meslekler, yani içinde negatif davranışlar bulunduran insanların olması mümkün değil. Yine Nizamname'nin 7'ye 4 maddesinde bakın reddedilen filmlerden biri Hakikat Güneşi diye tercüme edilmiş. Yani ya da istenmiş o şekilde. Çünkü Nurul İslam filmin asıl ismi. İsmi geçen film dini bakımdan inkılaplarımıza aykırı bir zihniyet taşıdığından filmlerin ve film senaryolarının kontrolüne dair 7 ila 4 maddesine dayanarak reddediliyor. Burada değerlendirilecek bir başka film ise Hindistan yapımı Alif ile Leyla'dır diyor. İsmi geçen filmin ortalarında kızın cibinlikli karyolada yatıp etrafındaki adamların toplanıp Arapça dua ettikleri sahnenin çıkarılması. Bu şartla diyor bu filmin ithal edilmesine karar verildi diyor. Peki bu kadar Mustafa Kemal'in korunduğu, adeta filmlere konursa eğer, film konusu yapılırsa, filmde bir karakter tarafından canlandırılmaya kalkarsa kadri kıymeti düşer, tanrılığı düşer denen adeta Mustafa Kemal'in dışında mesela eski hükümdarlar hakkında da yine böyle bir şey düşünülüyor mu? Mesela Osmanlı padişahlarıyla alakalı diye baktığımızda Şimal Yıldızı ve Meçhul Kahramanlar filminde kahrolsun padişah sözünün çıkarılması diyor bak. Acaba gerçekten ecdada bir hürmet, saygı vesaire mi var derken bunun yerine kahrolsun Vahdettin Padişah sözünün ilavesiyle diyor yurt dışına çıkarılmasına bir sakınca olmadığına karar veriliyor. Yani biz kahrolsun padişah demeyelim, yani Vahdettin, Sultan Vahdettin'i kastederek kahrolsun Vahdettin Padişah diyelim şeklinde bir cümle, oraya bir replik ilave edilerek filmin yayımlanması isteniyor. Mukaddes Vazife Top Secret Affair filmi 1957 59 bakın 1957. Bu filmde askerler sivillerin düşmanıdır repliği. Ben basit bir insanım, basit olmasaydım general olamazdım repliği. Kızın söylediği selam budalası general sözlerinin çıkarılması. İkimiz Paris'te isimli filmde oyuncunun ismi yazılarak Bob Hope'un otel kapısında kapıcıya general diye hitap etmesi. Bunların çıkarılması. ...1950'lerin sonlarına doğru geldiğimizde sansür heyetinin karar defterlerinde bakın neler görüyoruz. Artık 1960'lara giriş yapacağız yavaş yavaş. Halkı askerlikten soğutucu mahiyette görülen sahneler hep filmlerden ayıklanmıştır diyor. Yani halkı askerlikten soğutmaya gerek yok. Zaten sen zorunlu askerliği koy. Askerliğini de yapıp bitiren her insan zaten askerlikle alakalı hissi, duygusu 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı oluyor. Hiç merak etmeyin. Ya kardeşim, siz bir şeyi zorunlu yapınca mesela acaba o kurma, o teşkilat ya da o nesneye dair bir sevgi bağının gelişeceğini mi düşünüyorsunuz? Yani siz şimdi zorunlu yapmakla o askerliği zaten askerlikten soğutuyorsunuz insanları. O kışlaların halini, o emir komuta zinciri içerisindeki o fertleri, o rütbeler takmış insanların 3 aşağı 5 yukarı benzer muamelelerinde görünce altlarına veya üstlerine insanların zaten ne saygısı ne sevgisi doğru düzgün silahlı kuvvetler zaten
kalmıyor. Yani sen silahlı kuvvetlerin içini ıslah etmeye bak kardeşim. Yani filmlerle filan. Filme koysa ne olur, koymasa ne olur. Bugün bu işten hiç haber olmayan kadınlar veya tımarhane delileri haricinde kışlaların, silahlı kuvvetlerin o emir komuta kademesinin 3 aşağı 5 yukarı ne olduğu, nasıl bir vasıfta olduğu ve buna karşı saygı ya da sevgi duyulup duyulmaması ile alakalı insanlar sesli konuşamasalar da samimi ortamlarda birbirlerine gayet hislerini anlatıyorlar bugün. Yani insanların bunca her 10 seneden, her 10-15 senede bir darbelerden sonra filan ne askere, ne polise, ne silahlı kuvvetler, ne şuna ne buna, o üniformalara gerçekte, hakikatte bir saygısı ya da sevgisi kalmış olabilir mi? Korktukları için bir korku imparatorluğu var ortada. Bir asker ve bürokrasi veya bir asker veya bir memuriyet diktatoryası dedik ya, sistem gerçekte cumhuriyet değil kesinlikle. Yani insanlar korkutuldukları için, korktukları için artık işte askerimiz, polisimiz edebiyatı hala günümüzde devam ediyor. Yani gerçekte bir saygı veya sevgi bağının olduğunu biz düşünmüyoruz, inanmıyoruz da. Yani inandırıcı değil yani. Şimdi diyor ki polisi beceriksiz gösteren sahneler de filmlerden ayıklanmıştır diyor. Evet, polisin yanında sadece polis değil, zabıta kuvvetlerine ilişkin olumsuzluklar da sansür kurulları tarafından düzeltilmesi veya çıkarılması istenen konular arasında yer almıştır diyor. 1950'lerin sonu 60'lara gerilirken yine bu şekilde. Aşktan da Üstün filmine ilişkin 1961 bu kararda Yüzbaşı Kemal'in idaresindeki Kuvayi İnzibatiye'nin küçük çarpışmalar sırasında Mustafa Kemal Paşa kuvvetlerine karşı yer yer elde ettikleri muvaffakiyetlerin spiker tarafından filmin bir yerine anons edilirken bu muvaffakiyetlerin Mustafa Kemal Paşa kuvvetlerine karşı değil, mahalli kuvvetlere karşı elde edilmiş olduğu şeklinde filmin bu kısmında gereken değişikliğin yapılması diyor. Bakın. Çünkü Mustafa Kemal Paşa insanüstü bir varlıktır. Yani yenilmesi, bir yerde yenilgiye uğraması, ayağının kayması, yere düşmesi, öksürmesi, hapşırması mümkün değil. Yani teorikte ve pratikte mümkün değildir çünkü. Eski İstanbul Kabadayıları veya Yangın Var isimli filmde, filmin kahramanlarında Müjgan'la Murat'ın aşk üzüntüleri içinde ayrı ayrı sabahladıkları sahnede fon teşkil eden ezanın sadece kızın yatakta görüldüğü andaki kısmının bırakılarak Murat'ın şafak sökerken sokakta gezdiği sıradaki ezan sesinin çıkarılması istenmiş. Yine Allah'ın dediği olur 1960 filminde yağmur duasıyla alakalı söz ve sahnelerin çıkarılması ve yağmur duasına çıkıldığını gösteren hareketlerin gösterilmemesi istenmiştir. Kaldırım Çocuğu yine o da 1960 seneli bir film bakın. Bu filmde de okunan ezan ile kızın dua ettiğini gösteren sahnenin tamamen çıkarılması. 1960'ta Her Şeyden Üstün ya da Fedakar Arkadaş filminde senaryoda bulunmayan sabah ezanı sesinin çıkarılması şartıyla Ateşten Damla filminde ise ihtiyar kadının namaz kılarken görüldüğü sahnenin çıkarılarak yalnız dua ederken görünen kısmı ile yetinilmesi isteniyor. Çünkü ihtiyar kadınlar namaz kılmasa iyi olur. Yani bir baba adeti olarak veya bir atasporu olarak dua edebilir. Tamam, dua etsin. O kadar da gitmeyelim üstüne diyor ama namaz kılması ne oluyor diyor yani. Bizi germek mi istiyorsun diyor. Ey gerici diyor. Yuva Hasreti veya Suçlu isimli 1960'a tarihlenmiş bir filmde ise karakterin söylediği bilmediğimiz 5 vakit namaz, ona da şeytan komaz sözlerinin çıkarılması şartı konmuş. Aşktan da Üstün isimli şartlı kabul edilen filme ilişkin kararda Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisliği ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri filmdeki ezan sahnelerine de muhalif olduklarını belirtiyorlar bakın. Yani üyeler arasında da böyle bir münakaşa oluyor. Şu da çıkarılsın, bu da çıkarılsın şeklinde veya ben komple bu filme karşıyım. Bu film kaldırılsın şeklinde. Striptiz Kraliçesi isimli bir film. Bir Fransız filmi olsa gerek. Bir generalin söylediği icap ederse orduyu seferber eder seni yine gönderirim sözünün çıkarılması. Çavuş'un söylediği ordu her şeye önder olur sözünün. Ve Bir Çapkının Maceraları isimli filmde Frank Sinatra'nın söylediği Milli Emniyet'in gizli şifresi sözünün çıkarılması diyor. Anlamak güç tabii bunların niçin çıkartılmak istendiği. Ümitsiz Aşklar'da Noel ağacının pis bir Alman icadı olduğunun çıkarılması yani şöyle oradaki pis kelimesinin çıkarılması. Ve Yeni Zelanda için burada güzel çok ama namuslu yok cümlesinin çıkarılması talep edilmiştir. Çünkü Yeni Zelanda'da herkes namusludur gayet.
Gece Kızları'nda 1960 tarihli kilisede papazın vaaz verme sahnesinin Babamın Gizli Sırrı filminde köyde halkın ellerinde sopalı istavroz olduğu halde topluca dini, ilahi söylüyorlar herhalde. İlahi söyleyerek yürüdüklerini gösterir sahnenin çıkarılması. Allahu Ekber isimli film için halka gösterilmesinde mahsur olmadı. Fakat karara düşülen notta bu film dahiliye vekaletinin işte filan filan tarih veya sayılı emirleriyle Bitlis, bakın vilayetlere dikkatinizi çekerim. Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İçel, Adana, Siirt ve Mardin vilayetlerinde gösterilemez dendiği, yani ağırlıklı olarak Kürt halkın yaşadığı vilayetlerde gösterilemeyeceğine dair bir şerh düşülüyor. Allahu Ekber isimli fiil. Tabi bunu iyi tefekkür etmek lazım. Yani bu meseleyi niçin, yani Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı yerlerde bu film gösterilmeyecek? Acaba Türkleri bu 1960 senesine gelindiğinde yeterince gavurlaştırdık, artık istediğimiz kafirliğe ulaştı Türkler. Ama Kürtleri hala istediğimiz noktaya getiremedik. O yüzden Kürt illerinde, Kürtlerin yaşadığı vilayetlerde ağırlıkta bu filmin gösterilmesi onların İslam'a dair gayretlerini bir şey mi olur, bir roketleme etkisi mi yapar şeklinde. Çünkü nasıl olsa Türkler artık iltifat etmiyor. Sene olmuş 1960. Yeterince kafirleşmiş bu Türkler ama bu Kürtler hala bizim için dini yönde, dini hislerin canlanması, yeniden bir acaba İslam devleti kurulur mu ümidi barındıran insanlar olduğu için bu tarz dini filmler gösterilmemeli. Bir şeyi mi var, düşüncesi, bir reaksiyonu mu var sansür heyetinde? Bizden farklı tarzda anladıysanız muhakkak yazın bunları. Şöyle bir şey de olabilir şeklinde. Ama bizim tahminimiz bu yönde. Şimdi Raj Kapoor'a ait 420 isimli filmde, filmin asıl ismi Shri imiş, bakın Shri 420. Evet. Bombay'da namuslular sefalet çeker, namussuzlar milyonerdir sözünün ve para için insanlık canavarlaşıyor sözünün, yine namus, haysiyet, şeref paraya satılıyor cümlelerin hep çıkarılması isteniyor. Karın Deşen Jack the Ripper isimli filmde sınıf farkı, zengin ve fakir halk sözlerinin kopyalarından da çıkarılması şartıyla halka gösterilmesinde bir mahsur olmadığına karar veriliyor. Bunun değerlendirmesini de sizlere bırakıyoruz. Davut ve Golyat isimli, bakın 1960 seneli filmin kararında ismi geçen filmin dublajında ve orijinali üzerindeki bölümlerde dini cümlelerin mübalağalı ve sık sık tekrarlanmaması diyor. Ne olacak yani, Davut ve Golyat isimli bir film bu zaten. Film Davud Aleyhisselam'la alakalı çekilmiş. Yani dini cümle olmayacak da ne olacak yani filmin içinde oturup okey mi oynattıracaksın? 1961 seneli Ateş Bacayı Sardı filminde Abant'ta Atatürk tarafından yaptırıldığı belirtilen köşk için söylenen Atatürk ile ilgili sözlerin yersiz ve lüzumsuzluğuna binaen tamamen çıkarılması isteniyor. Yani biliyorsunuz hani Tevrat'ta o Yahve'nin veya Yahova'nın ismini anma, yani Allah'ın ismini lüzumsuz, adını anma diye bir şey var ya. Yani bu işte 1923'ten sonra hele yaklaşık 60-70 sene boyunca ismini anmanın bile büyük tehlike olduğu bir şahıs Mustafa Kemal veya Atatürk. Böyle ismini bile anamazsın. Yani bana o Tevrat'taki o kısmı, o pasajı hatırlattı doğrusu. Yani Allah'ın isminin ağzına almak nasıl iyi bir şey değil, anamazsın Allah'ın ismini her yerde bile. Yani ama Allah'ın ismi sakız edilmiş durumda geldiğimiz noktada 10 yıllar boyunca. Allah'ın ismi alay konusu da yapılabilir, bir sövgü içinde de geçebilir, bir alay konusu mizah içinde de geçebilir, her yerde geçebilir ama Atatürk ismi geçemez. Yani orası böyle kırmızı çizgi olan yer, yani ismini anamazsın. İsmini andığın yerde de yani son derece böyle dikkatli basmak alıp böyle ayetvari konuşarak yani ismini konuşacaksın. Ekselansları filan diyeceksin böyle. Kemal Paşa Hazretleri filan diyeceksin. Ateş Bacayı Sardı 1961 seneli, bakın bu filmde Güzel Sanatlar Akademisi ile alakalı söz ve sahnelerin filme intikalde bu müesseseyi küçük, düşürücü ve rencide eder mahiyette sahneleri ihtiva etmesi bakımından, yani müesseseden kasıt hangisi? Hangi kurum yani? O da Güzel Sanatlar Akademisi tabii ki. Akademi öğrencisi, resim heykel şubesi öğrencisi gibi sözlerin
Ve Kamelya'nın evinde bikini, mayo ve çıplak bir halde kendi resmini yaparken Turhan'ın gelişiyle alakalı sahnenin tamamen çıkarılması isteniyor. Bu heykel sanatı, resim sanatı, insan tasvirleri, hayvan tasvirleri olduğu için, yani dinimizde tamamen aslında yasaklanmış olan o kısmı, biliyorsunuz Güzel Sanatlar Akademisi'nde bugün tırnak içinde ismi yani Güzel Sanatlar, ama bizim İslami sanatlar olarak adlandırdığımız hiçbir şey neredeyse yok içinde ve tamamen İslam'ın haram kıldığı şeylerin icrasına muvafık düşecek bir akademi ya da bir üniversite okulu olduğu için küçük düşüremezsin yani filmde orayı. Yani heykelse heykel, efendim insan heykeli ise insan heykeli, insan resmi ise insan resmi, bunlar sanatın en zirve, en doruk noktaları olarak ve bunları okutan okullarda sanatın en yüksek, en fevkinde olan okullar olarak anılmak durumunda. Asker, jandarma, polis, zapti, zabıta ve benzeri gibi güvenlikle alakalı birim ve kişilere ilişkin ifade ve sahneler hep sansüre uğramıştır. Bunun içinde tabii sadece asker, jandarma, polis, zabıta yok. Hakimi, savcısı, hatta avukatı, doktor ve öğretmeni de var. Yani bir kaymakam mesela yolsuzluğa karışamaz. Bir vali de yolsuzluğa karışamaz. Bir hakim zinhar, yani kötü bir ahlak örneği sergileyemez ya da herhangi bir savcı görevini kötüye kullanamaz. Mantalitesi, zihniyeti oturtulmak isteniyor ve halkın her zaman bu meslekleri icra eden insanlara karşı, o meslekleri icra eden insanlar hangi işlerin içinde bulunurlarsa bulunsunlar, el pençe divan durması isteniyor. Tam %100 şartsız, şeksiz, şüphesiz, koşulsuz bir itaati halkın bu mesleklere karşı, bu meslekleri icra edenlere karşı isteniyor anladığımız kadarıyla. Armandalı Mahmut Efe 1962 seneli, bakın bu filme ilişkin kararda senaryonun filan sayfasında doktor, yüzbaşı ve savcıdan müteşekkil 3 kişilik bir ekibin adli bir olayı tahkik etmek ve sorumlusunu tutuklu olarak gönderdikleri sırada doktorun heyecanı üzerine savcının konuşması ve Cumhuriyet öncesinden beri devlet hizmetinde bulunduğunu ifadeyle eski devirle Cumhuriyet sonrası arasında güzel bir mukayese yapmakta. Muhtemelen eski kötüleyecek, Cumhuriyet devrini övecek. Tabii övüyor olacak herhalde. Suçluların adil Türk mahkemelerinde, tırnak içinde adil Türk mahkemelerinde namuslu hakimler tarafından muhakeme edileceğine dair olan inancını belirterek okulların artması, yeni yolların yapılması gibi Cumhuriyet'in yurdumuza getirdiği batılılaşma ve gelişme hareketlerine işaretle zaptiye ve eşkıya mücadelelerinin tarihe karıştığını ifade etmektedir ediyor. Bu böyle bir sansür heyeti alkışlıyor, yani ayağa kalkıp tabiri caizse bu Harmandalı Mahmut Efe filmini bu tutumundan ötürü. Halbuki vaka bu mudur? Yani Cumhuriyet ilan edildikten sonra gerçekten hırsız, uğursuzla, eşkıya ile, suçlularla çok etkili mücadele edip ya da bu suçlarda azalma olup bu suçları işleyenler son derece nadirat takılıp böyle bir toplum içinde sulh ortamı mı oluştu diye baktığımızda 1927 senesinin İstiklal Mahkemeleri zabıtlarında, yani tutanaklarına baktığımızda Osmanlı devrinde, yani Osmanlı'da görülmesi ancak hayal edilebilen, hiç umulmayan suçların, gün yüzü görmemiş suçların bugün ancak Esra Erol gibi, Müge Anlı gibi programlarda insanların izlediğinde göreceği, şahit olacağı 3. sayfa, 5. sayfa o canice o suçların, işlenen suçların, haberlerin arttığını görüyoruz. Yani 1927 2. İstiklal Mahkemesi kayıtlarında insan kaçırma vakalarının, insan öldürme suçlarının, hırsızlık suçlarının nedenle arttığını, sayfaları geçiyorsunuz, okuyorsunuz. Dileyen okuyabilir bu arada. Türkiye Büyük Millet Meclisi yayınlarından çıkmış durumda. İstiklal Mahkemesi zabıtlarını. Yani Osmanlı'da İttihat Terakki Cemiyeti yönetimi ele geçirene kadar, darbe yapıp 1908'e kadar görülmesi, yani hiç düşünülemeyecek suçların bile o tarihlerden itibaren görülmeye başlayıp 1920'lerden sonra da nasıl devamlı yukarıya tırmandığı, zirve yaptığı, hem o dönemlerde idam cezası olmasına rağmen suç oranlarının ve işlenen suçların hem sayılarının hem niteliğinin nasıl arttığını görüyoruz. Yani bu filmde ki bu beylik laflar, bu hamasetin aslında karşılığı birer boş küme. Adil bir Türk mahkemesi imajının olduğunu söyleyebiliriz. Hem de 1960 senesi için, seneleri için. Hem de adalet mekanizmasının işleyişi bakımından insanların itimat ettiği, güvendiği bir devlet yapısının olmadığını söylememiz herhalde
çok büyük bir şey olmasa gerek. Artık darbeler tarihi üzerine de sayısız belgesel ve yayın yapıldığına göre herhalde bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 1962 seneli Leyla'nın Dolmayan Çilesi isimli film, senaryodaki çarşaflı kadınların çarşaf yerine manto veya yeldirme giymeleri ve senaryonun filme intikalinde ancak bir namaz sahnesinin, yani bir tane namaz sahnesinin gösterilmesiyle iktifa edilmesi. Ya Allah razı olsun, bari bir taneye müsaade etmişler. Yani birden fazla olursa müsaade etmeyeceğiz diyorlar yine. Vefakar namzetlerde türbe sahnesinin ve türbe içinde Feride'nin duasının kısaltılması isteniyor. Mesut Olamayanlar filminde, yani bu filmin senaryosunda daha doğrusu, babanın söylediği Tanrı'yı aramaya tarzındaki ibarenin çıkarılması şart koşuluyor. Kan Davası isimli filmde senaryoda öğretmen için kullanılan hoca tabirinin çıkarılarak yerine öğretmen kelimesinin konması. Sabahat Emir'in 1962 seneli Telefondaki Aşk filminin senaryosu. Öğretmenlik, öğretmen ve her derecedeki okul bugün için memleketin üzerinde önemli durduğu mevzulardan birisidir deniyor. Bakın karar defterinde. Herhangi bir zihniyetle kutsi bir mevki taşıyan bu unsuru zedeleyici bir takım sahneler koymak acı olduğu kadar yine bu mesleğe karşı duyulması gereken saygıyı sarsacaktır deniyor. İleride Hababam sınıfına nasıl müsaade edeceklerini göreceğiz ama. Aynı kurulun. Bu bakımdan biyoloji hocası laboratuvarda alıkoydu cümlesi zihinlerde istifham yarattığından, bilhassa cümlenin devamından çok beklettim mi seni suali de Leyla'nın laboratuvarda fazla kaldığını ima ettiğinden bu konuşma ve sahnelerin. Yani bakın ne kadar ufak tefek şeyleri burada dert edinip bunların kırpılmasını istemişler. Ancak sırf bunun üzerine, yani bir okuldaki öğrenciler ve öğretmenler üzerine olan Hababam sınıfıyla alakalı neler döndüğünü ileride göreceğiz. Hazreti Muhammed'in doğuşu, Mevlüt el Rasul, 1962 seneli, bakın, İthal bir film. Bu filmin başındaki ezan ve camilerdeki ibadet sahnelerinin jeneriklere kadar olan kısmının tamamıyla çıkarılıp Arap hurufatı ile geçen, yani Arap harfleriyle geçen yazıların Latin harfleriyle yazılması, filmin dublajının yapılarak tekrar görülmesi şartıyla yurda girmesine mahsur olmadı diyor. Yani film Arap filmi. Yine filmde, film içinde görülen tabii ki yani Arap harflerinin görülmesinden daha tabii ne olabilir? Yani filmin ismi zaten Hazreti Muhammed'in doğuşu. Yani o filmin içinde görülen her harf de Latin harfleri ile yazılacakmış. Bakın. Kendini arayan adamda 1963 seneli, bakın, Rahmi'nin duvardaki Atatürk resmi önünde durarak alnına tokat vurup tamam buldum Kemal diyelim sana ha nasıl şeklindeki konuşmasıyla buna ait sahnelerin çıkarılması ve Kemal isminin değiştirilmesi isteniyor. Herhalde bir kişiye bir isim takacaklar, isim bulacaklar yeni. Adam Kemal Paşa'nın tablosuna bakıp az Kemal diyelim sana deyince bu Mustafa Kemal'e hakaret edilmiş sayılıyor yani. Aşk Yarışı isimli Osman Seren filminde okul içi ve dışı sahnelerinde okul nizamlarına Zeynep'in de öğretmenlik vakar ve ciddiyetine riayetkar olması şartı konuyor. Haram Lokma filminde öğretmenin okulun bahçesinde ibrikten su dökerek abdest alma sahnesinin filmden çıkarılması diyor. Ve Öksüz Hasan'da Hasan'ın kamışlarla ilk elifba öğrenme sahnesinin değiştirilmesi isteniyor. Bakınız. İslam'a düşmanlık olmadığını iddia ediyorlar. Yani neymiş? İslam'a düşmanlık yokmuş. Bu düzen, mevcut düzen sadece dinin daha iyi anlaşılması, hurafelerden ayıklanması için çaba göstermişmiş. Yani iddiaları bu şekilde. Yani daha da görmeye devam edeceğiz bakın. Annem İçin isimli filmde Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı, bakın, 1963 seneli, Sarhoş İsmail'in Turgut'un evinin kapısına gelirken söylediği Karakolda Ayna Var şarkısının başka bir şarkıyla değiştirilmesi diyor. Yani Karakolda Ayna Var bile polis teşkilatına, polisliğe hakaret olarak görülmüş. Nasıl ululamak, nasıl aziz gibi göstermek istediklerini bakın siz görüyorsunuz. Yine çünkü düzenin ayakta kalması için bu mesleklerin ve bu mesleklerde istihdam edilen personelin duruşuna ihtiyaçları olduğunu anlıyorsunuz bakın. Kelebekler Çift Uçar isimli 1963 seneli filmde bakın ve Adalet Tecelli Eder isimli filmde aynı cümlelerle mezarlık sahnesinin çok kısa olması isteniyor. Tabii ölüm hatırlanmamalı. Hiçbir şekilde ölüm yokmuş gibi yaşamalı insanlar.
Çiçeksiz bahçede Ayten'in sadece ölüm sahnesinin bırakılarak diğer bütün mezarlık sahnelerinin çıkarılması isteniyor. Yani mezarlık sahnesi çok görülüyor filmde. Bir tane yeter deniyor. Mine'nin koşarak mezarlığa gelmesine dair bütün sahnelerin çıkarılması yine isteniyor. Şıp Sevdi isimli filmde Nezihe ve Filiz'i kandırmak için Suat'la babasının bir gün için yetimhaneden aldıkları küçük çocuk Ali'ye ait sahnelerin değiştirilmesi, yani resmi bir müessese olan yetimhanenin bu işe karıştırılmaması deniyor. Çünkü resmi müesseseler biliyorsunuz el altından, yani çok göze sokulmadan kutsanmalı, ululanmalı ama el altından bir şekilde Epstein ya da Illuminati şebekesine hizmet edecek şekilde işleyişi sağlanmalı. Yani dünyaya entegre olmalı bir şekilde. Ama bir filmde böyle bir çocuğun alındığı bir sahnede bile yetimhane diye yazdığı veya oranın anlaşıldığı bir şekilde görünmemeli. Tam bir ikiyüzlülük değil mi? Nasıl görüyorsunuz? Yani halbuki bir yetimhaneye dair bir film bile çekilebilir. Yani ne olacak bunda bugün işte yapılmıyor mu? Yetimhanede dönen dolaplarla alakalı bir sürü film var. Bir sürü edebiyat külliyatı oluşmuş durumda. Ama resmi kurum denilince bakın hep bu Kemalist nizam ululanmalı, her şeyiyle, her resmi kuruluşu hatasız, hürüpak, ak kaşık olarak gösterilmeli. Nem alacak felek benim. 1963 seneli Süha Doğan'ın senaryosunu yazdığı bu filmde Hoca Celal'in giyinişinin mesleğine layık bir tarzda olması, yani dini kisveyle dolaştırılmaması isteniyor. Mesleğine layık bir tarzda olması da herhalde Hoca Celal şey olmalı, böyle smokinle frakla falan dolaştırılmalı. Ne istiyorlar acaba? Slip mayoyla mı geçsin ya da adam, yani Hoca Celal. İşte sarıkları batıyor adamın, sakalı batıyor, cübbesi batıyor yani. Bu hazretlere yani. Ölmek mi yaşamak mı? 1963 seneli efendim bu filmin senaryosunda geçen "Ben Allah'ın yeryüzündeki gölgesi halifemiz" sözü. Bunun çıkarılması, sadece padişah sözüyle iktifa edilmesi. Öğretmen isimli filmde Zübeyde Hanım'ın Kemal ile yapılmış imam nikahına dair bütün sahne ve bu sahne ile alakalı sözlerin, tapmak ve taptırmak gibi tabirlerin çıkarılması, yine Cilalı İbo Krallar Kralı isimli filmde hafız kelimesinin çıkarılması isteniyor bakın. Sene 1963, darbe yapılmış, nasıl ayar veriyorlar tekrardan. Yani biraz bu konular özgürlüğe ulaşınca işte Menderes döneminde bir ihtilal yapıyorlar tekrardan. Bir ayar çekiyorlar cemiyete. 1963 seneli Kara Fatma isimli filmde düşman kıyafetleriyle alakalı sahnelerde o zamanki işgal devletlerine ait kıyafetlerin gösterilmemesi diyor. Uydurma bir kıyafet şeklinde perdeye aksettirilmesi diyor. Çünkü Fransız, İngiliz veya Alman dostlarımız incinirler tabii. Ve köylü Osman'ın bacağındaki şalvarın yırtık pırtık ve çuval parçalarıyla yamalı olduğunu gösteren pasajın normal giyimli olarak filme intikal ettirilmesi diyor. Yani İTC terör örgütü, bu İttihat Terakki Cuntası fakirlik yaşatmamış, Anadolu'nun içinden geçmemiş, insanları fakirliğe mahkum etmemiş gibi gösterilmesi gerekir. Yani olmadığı bir şekilde gösterilmesi isteniyor. Kötü Tohum isimli filmin kararında Cemal'in annesinin Lale'ye hitaben yaptığı konuşmada "Öğretmene birkaç kere telefon ettiysem de hep beni atlattı" cümlesinin çıkarılması isteniyor. Bakın şu şekilde denecekmiş. Öğretmene birkaç kere telefon ettiysem de ondan tatmin edici bir cevap alamadım. Yani bir öğretmen birini atlatamaz yani. Bir üç kağıt yapamaz ya da bir negatif davranışta bulunamaz. Yine görüyorsunuz. 1960'lı senelerde öğretmenlik mesleğini bu kadar azizlemeye, bu kadar bu mesleği icra eden herkesin peygamber seviyesinde olduğu imajını yaymaya çalışan sansür kurulunun 1970'lere gelindiğinde nasıl bir tutum içerisine girdiğini göreceğiz. 1963 seneli Beyaz Güvercin filminin kararında ise Hulusi Kentmen'in kızı için söylediği "Kızımı Allah sevgisinden fazla seviyorum" cümlesinden Allah sevgisinden ibaresini çıkarılıp yerine "canımdan çok seviyorum" sözlerinin konulması. Tabi bunu yapıyorlar ara ara. Yani bir sizin mahallenize su veriyorlar, bir öteki mahalleye su veriyorlar. Burada Hulusi Kentmen'in kızı için söylediği "Allah'tan çok seviyorum kızımı" adeta bu sözün halk içerisinde infial oluşturmaması bakımından, yani her şeye rağmen halkta böyle bir damar var. Yani İslam'dan kalan bir takım nişanelerin, alametin, izlerin, daha doğrusu böyle bir kalıntılar olduğu için bir halkı galeyana getirmemek, onları da tabii kontrollü bir şekilde
daha doğrusu kontrol altında tutmak için biraz onların camisine su verme, camisine sebil yapma faaliyeti, projesi de görüyoruz. Bu bizim açımızdan elbette olumlu. Yani kızımı Allah'tan çok seviyorum. Çirkin bir cümle gerçekten bir mümin için. Ancak bunların da bu filmden çıkarılması gerekir. Bu şartlanca yayınlanması mümkündür. Kararları çok hayırlı insan oldukları için değil, tamamen bir dengeleme unsuru olarak politikalarına böyle bir yön verdikleri içindir. Yani bunu da bir not olarak düşmek gerekir. 1964 seneli Aşk Kurbanları isimli filmde kadın karakterin söylediği "evin içi sanki mezarlık, yemek masası ise cenaze alayını andırıyor" tarzındaki sözlerin çıkarılması şartıyla izin veriliyor filme. 1964 seneli Vurun Kahpeye filminin şehitler için okunacak Mevlüt'e halkın gelmesi esnasında okunan ilahinin, Kuvayi Milliyecilerin muhafaza altına alındıkları yerdeki tekbir getirme sahnesinin, düşman kumandanı ile Fettah ve adamlarının eğlencelerinde görülen sazendelere ait sahnenin çıkarılması, filmin sonunda Aliye'nin tabutu önünde geçen sahnede fon müziği olarak okunan ilahinin, o zamanın milli duygularını aksettiren bir marşla değiştirilmesi. Yani ilahi okumayın, bir gençlik marşı okunabilir. Ya da 10. yıl marşı okunabilir gibi. Bu şartla filmin halka gösterilmesi ve ihraç edilebilmesi diye izin veriliyor. Bakın bu şekilde. 1964 seneli Genç Kızlar isimli filmin kararında ise eskiyen artistleri öğretmen yaparlar cümlesinin çıkarılması şart koşuluyor. Öyle değil mi? Gerçekten de öyle değil mi? Yani şimdi eskiyen aktörler, artistler, ünlüler ne yapıyor? Dolaşıp salon salon seminer vermiyorlar mı? Öğretmenlik yapmıyorlar mı? Tırnak içerisinde kişisel gelişim konferansları vermiyorlar mı? Yani öğretmenlik yapıyorlar. Ama amaç başka tabii burada. 1965 seneli Murtaza filminin kararında Hela bekçisinin söylediği "biz Yunan'a kurşun sıkarken siz neredeydiniz" sözünün çıkarılması isteniyor. Yunanlı dostlarımız alınmasınlar diye. Murtaza filminin, yine aynı filmin kararında fabrikanın mutfağında fasulye ayıklanırken söylenen Atatürk'le alakalı konuşmanın çıkarılması isteniyor. Muhtemelen güzel bir şeyler söyleniyor fakat yine herhalde ya isminin anılması onun tanrılık sıfatını alel getireceğinden veya yeterince orada methetmedikleri göz önünde bulundurulduğu için çıkarılması isteniyor. Çünkü eğer direkt filmin o sahnesinde Atatürk ile alakalı negatif bir şeyler zaten söyleniyor olsa veya müstehzi ifadeler oluyorsa filmin bütün ekibinin hapse gireceği muhakkak, gün yüzü görmeyecekleri, hele 1965 senesinden bahsediyoruz. Efe'nin Kızı isimli filmde 1965 seneli bakın. "Ey dinleyiciler, Meryem de piç doğurmuştu. Siz dinciler insanları milyonlarca sene bu piçin arkasından haşa götürdüğünüz" sözlerinin ve "Kabe'me küfür ediyorum" sözünün çıkarılması şartlar arasında yer almış. Yani burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: İsa Aleyhisselam'a haşa, haşa, bunu ondan tenzih ederiz yani, piç ifadesinin kullanılmaması şartıyla filme müsaade ediliyor. Yani orada Meryem validemize de İsa Aleyhisselam'a da böyle ifadeler kullanılmasıyla birlikte filmi yapanlar, işte filmin düzenleyicileri veya senaristi hapse atılmıyor, yani mahkemeye falan çıkarılmıyor. Dikkatinizi çeker, veya bu komple yasaklanma yoluna gitmiyor ya da herhangi bir yaptırımı olmuyor. Bu ifadeleri çıkarırsan sen makbulsün deniyor yani adama. Yani bak, ağzına biber sürerim, sen bunları çıkar da hani şimdi halkın bize karşı galeyana gelmesine sebep olma veya sana karşı şeklinde yaramaz çocuk muamelesi yapılıyor. Yusuf Şen Şafak'a bakın. Yusuf Şen Şafak, ismine yazık. İsmine yazık. Şu ifadelere bakar mısınız? Bir de şey var aynı filmde, "Kabe'me küfür ediyorum." Kabe'me küfür ediyorum. Yani bu Hazreti Meryem, Hazreti İsa'ya, Kabe'ye bu ifadeler kullanılacak. Bu adam rahat rahat geziniyor. Ama işte yaramazlık yapma deniyor insana. Ve bu takdirde senaryonu kabul ederiz deniliyor. Virane Çiftliğin Dişi Kaplanı isimli filmde imamın söylediği Arapça sözlerin çıkarılması isteniyor. Yani imam Arapça ne söyleyecek? Ya dua ediyordur ya sure okuyordur. Yani bunların çıkarılması isteniyor. Katiller de Ağlar isimli filmde bakın, çok enteresan. Yani trajikomik bir durum. Bülent Orhan'ın senaryosunu yazdığı polis komiserinin Laz şivesiyle konuşturulmaması şartı konuyor. Yani polislik mesleğine ve polislere küçük düşürücü bir şey olarak, bir nitelik, bir sıfat olarak görüyorlar. Yani buradan Karadenizli seyircilerimiz varsa, Laz olanlar varsa
görsünler yani bu sistemi, rejimi, düzeni o kadar da savunmanın akıllıca bir şey olmadığını görsünler. Bakın sene 1966. Yani Laz şivesiyle konuşmanın küçük düşürücü, tezlil edici olduğunu burada açık açık belirtmişler. 1966 seneli Hazreti Muhammed'in hicreti, Hicret-i Resul isimli film için verilen karardır diyor. Bakın filme ilişkin kararda filmin Güneydoğu vilayetlerinde yine gösterilmemesi şartı konuyor. Yani film İthal bir film, Arap filmi. Ancak Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İçel, Adana, Siirt ve Mardin'de gösterilemez deniyor. Çünkü Türkleri istediğimiz şekilde müşrikleştirdik, kafirleştirdik ama Kürtleri o seviyeye getiremedik henüz. Dolayısıyla Hicret-i Resul, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına dair bir film onların diyani yönde kabarmalarına, bizim için bir tehdit teşkil etmelerine çanak tutacak bir atmosfer oluşturur demeye getiriyorlar. Bizim anladığımız bu şekilde. Farklı anlaşılabilecek ise buyurun. Buyurun siz yazın yorumlara belirtin. Aşkın Gözyaşları isimli filmde bakın Efkan Efeka'nın reklamını yapan Arapça yazıların kaldırılması şartıyla filmin halka gösterilmesine diyor. 1970'li senelere geldiğimizde Nurettin İrişen'in senaryosunu yazdı bakın Keloğlan ve Yedi Cüceler. Burada cücelerin cadının evinde elimizde Kur'an sözüyle başlayan sahnenin çıkarılması şartıyla kabul ediliyor. Tatlı Dillim isimli filmi bakın. Basketbolcuların şu sözünün çıkarılması isteniyor. İmamın evinde misafiriz. Yani bunu isteyen de Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı üyeleri sansür kurulunda. 1971 yapımı Keloğlan filminde padişahın soğan ve tarhana çorbasını tanımadığını ifade eden sözlerin çıkarılması. Yine Keloğlan'ın padişaha beni vezir yapma, eski veziri getir, affet nasıl olsa o toktur, yeni bir adam daha fazla çalar dediği sözlerin çıkarılması şartıyla ve Keloğlan'ın söylediği padişah olmak, yükselmek için eğriye doğru, doğruya eğri demeli sözünün çıkarılması şartıyla kabul ifadeleri yer alır diyor. Tabii 1970'lere geldiğimizde yine böyle bir dengeleme yapılıyor. Yani burada cami tarafına su verildiğini görüyoruz. En azından halk daha fazla galeyana gelmesin diye. Yani yine bir koca tarih silinemediği için bütün uğraşlarına gayretlerine rağmen Emevisi, Gaznelisi, Harzemşahları, Selçukluları, Osmanlıları, Eyyubileri bu tarihi, o asırlarca biriktirilmiş o müktesebat bunları toplumun hafızasından, o ortak hafızadan silemedikleri için bakıyorlar ki padişahlığa doğrudan hücum etmek tam aksi bir tepki oluşumuna sebep oluyor halk tarafından. O kadar işte rejisörlerin, senaristlerin biz eskiyi kötüleyelim yine bu düzenin insanlarına yaranalım çabalarına rağmen onlar da bu şekilde sansüre takılıyorlar, sansüre uğruyorlar. Yani ibretlik bir şey yani şunun sansüre takılması mesela. O kadar gayret göstermiş halbuki senarist gerçekten mevcut düzenin hadimlerine, mevcut düzenin yöneticilerine yaranmak için ama bu sefer hesap edemediği şey tabii onların kirli politikaları. Çile isimli filmde dağ evinde depremden evvel Türkan Şoray'ın başı örtülü olarak Allah'tan ikisinin de beraber ölmeleri için dua ettiği sahnenin çıkarılması diyor bakın. Oku Beşik'ten Mezara Kadar isimli filmde hocanın din kursunda talebelerine ders verdiği sahnelerin çıkarılması. Yani Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi red vermiş buna. Özellikle yani bu sahne çıkarılsın demiş. Turizm ve Tanıtım Bakanlığı'nın 11 film arasında yer alan Halfway Der isimli filmde spikerin söylediği İslam dini terakkiye manidir sözünün ve namaz kılan adamı deniz motorunun üzerinde bunun gösterildiği sahne Türkiye'nin ilerlemesine mani bazı tutucu etkenlerden kurtulamadığından bahsedilmesi sahnesinin çıkarılması koşulu ileri sürülmüş. Bu kararda Genelkurmay Başkanlığı üyesi iki başka filmi daha reddettiğini şerh düşmüştür diyor. Burada cami tarafına su verildiğini yine görüyoruz bakınız. Peki hocam niçin yani? Hani burada iyi bir şey yapılmamış mı? Hani sansür heyeti hayırlı insanlardan, İslam'a daha yakın insanlardan kurulmuş olamaz mı diyenler için hemen yan tarafa sarı bölgede sarıyla taradığımız yere bakmalarını tavsiye ediyoruz onlar için de. Aynı senelerde işte görüyorsunuz Çileli Dünya'da imamın nikah kıyma sahnesinin tamamının kesilmesi diyor.
Adanalı kardeşler de İrfan Atasoy ile Gülbahar'ın caminin şerefesinde görüldükleri sahnenin tamamını. Tövbekar isimli filmde Münir Özkul ile Feri Cansel'in hoca önünde oturup dua ettikleri ve nikahlarının kıyıldığı intibaını veren sahnenin. Bunların çıkarılması diyor. Heyet aynı heyet. Yazık Oldu Ali'ye isimli filmde, bu da aynı 1972 seneli film. İmamın görüldüğü sahnelerin tümünün çıkarılması diyor bu sefer. Bakın. 1970'lerin ortalarına doğru geldiğimizde tabii ki müstehcen film veya işte nasıl derseniz erotik film furyasının başladığı zamanlarda Kokla Beni Melahat isimli 1975 seneli Ali Poyrazoğlu'nun oynamış olduğu filme dair bir kararda Zührevi hastalığa yakalandığı zannıyla endişelerini arkadaşı Tanju Gürsu'ya açtığı sahnenin çıkartılması isteniyor. Bakın yani film erotik bir film, müstehcen bir film. Filmi kaldırmıyorlar. Yani filme komple bir sansür veya yasaklama yapmıyorlar. Ancak dikkatinizi çekerim, bakın Ali Poyrazoğlu'nun Zührevi hastalığı yakalandığı endişelerini arkadaşı Tanju Gürsu'ya açtığı sahne yasaklanıyor. Yani zani bir hayat sürmenin, zinakar bir hayat yaşamanın veya zinanın zührevi hastalıklara sebep olabileceği konusunu halktan uzak tutmak istiyorlar. Çünkü istedikleri aslında nikah müessesesinden çok zani bir hayat tarzı, yani sevgililik adı verdikleri, flört adı verdikleri, tabiri caizse gün aşırı eş değiştirmek suretiyle bir hayat tarzı tabii ki öngördükleri için veya kendileri o tarz bir hayat yaşamak istedikleri için veya yaşıyor oldukları için bu kısımdan rahatsız oluyorlar. Yani filmin kendisinden değil, affedersiniz seks sahnelerinden değil, bu sahneden ve bir de doktora muayene olduğunu gösteren sözle sahnelerin çıkarılması kendisi. Acaba ben zührevi hastalıklara mı yakalandım şeklinde. Yani burası gerçekten dikkatimizi çekti bizim. Çok bilmiyoruz. Siz ne dersiniz? Nitekim birçok filmin bu 1970'lerde incelenip onay verildiği, ancak böyle enteresan sahnelerin sadece sansüre uğradığını göreceksiniz siz de. Ancak biz tabii ki bunların üstünde çok durmayacağız. Baştan beri az çok anlamışsınızdır. Yani özellikle hangi sahnelerin veya hangi repliklerin sansüre uğramasını garip bulduğumuza dair. Yoksa elbette 1930'lardan beri bu kurulan sansür heyetinin üyelerinin hangi zihniyette, nasıl hayat tarzına insanlar sahip olduklarını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ve bir de hazır burada yeri gelmişken, yani 1930'ların sonlarından beri 1970'lerin ortasına, hatta 1990'lara kadar filmlerin içerisinden çıplaklık sahnelerinin, striptiz sahnelerinin, öpüşme sahnelerinin, sevişme sahnelerinin, yani bu sahnelerin veya sövgü içeren kelimelerin çıkartılmasından şunu anlamış oluyoruz. Aslında bunlar o kadar da Kemalist insanlar değiller. Mustafa Kemal aslında tabuları yıkmak isteyen bir adam. Yani hayatın boyunca 1930'lardaki, en azından 20'lerin sonu 30'ların başından itibaren bunu hiç saklamadan gösteren bir insan. Kendisiyle aynı masaya oturmuş, ona yarenlik, arkadaşlık, dostluk etmiş, hatta silah arkadaşlığı yapmış olan insanların hatıralarından, gözlemlerinden, bize nakillerinden bunu anlıyoruz zaten. Bakıyorsunuz burada işte müstehcen filmlerin yasaklanması. Yani niye yasaklıyorsun ki zaten? Yani niye yasaklıyorsun? Halbuki Kemalizme aykırı bu. Şimdi Mustafa Kemal, Kazım Karabekir'e veya Rauf Orbay'a, ikisinden biri olacak. Yani bunun erbabı iyi bilecektir şimdi. Söylediği cümlelerden birisi şu. Yani onların bize naklettiği kendi hatıratlarından bizzat. Din ve namusu olanlar kazanamazlar. Yani bu topraklardan, bu milletten önce din ve namus telakkisini kaldırmalıyız cümlesini söylüyor. Şimdi sen Mustafa Kemal'i izlemiş olsaydınız, gerçekten Kemalist olmuş olsaydınız, bir hakkın bizim Hollanda'yı, Tayland'ı solda sıfır bırakmış olmamız gerekiyordu. Ama kendince bir ahlak inşa etmeye çalışıyorsun. Dinsiz bir ahlak, dine dayanmayan bir ahlak ve toplumdan da bunun karşılığını bekliyorsun. Ama karşılığını bulamayınca da sansür heyeti kurmak zorunda kalıyorsun. Sansüre takıyorsun bir şekilde ve zorbalıyorsun halkı. Kardeşim, sen ne olmak istediğine karar versene. Yani İslam üzere inşa etmek istemiyorsan burada halkı bu kadar zorbalayamazsın ki. Bak, insanlar gelmişler 1930'ların sonlarından 70'lerin ortasına kadar, en sonunda filmin tamamının yani erotik bir hale bürüneceği bir sinema yapısı, bir sinema sanatı tırnak içinde oluşturmuşlar. Bu noktaya getiren kim? Yani insanları bu noktaya getiren kim?
rejimin, sistemin kendisi değil mi? Yani sen şimdi ezanı yasakladın. Kur'an okuma sahnesini yasakladın. Namaz kılma sahnesini yasakladın. Kur'an-ı Kerim'in arka planda görülme sahnesini bile yasakladın. Kuvayi Milliye namaz kılmasın dedin. Her şeyi yasakladın, ettin, getirdin buraya. Ondan sonra artık rejisörler, senaristler tamamen erotik film çekelim o halde biz ne yapalım dediler. Bu noktaya getirdin. Burada da yine onlara yasak takıyorsun. Yani sansür koyuyorsun. Ama senin oluşturmak istediğin bu değil miydi? Bu değilse eğer ne yapmak istiyorsunuz? Bizim istediğimiz kadar kafir olun mu demek istiyorsunuz? Onun ölçüsü nedir? Yani 100 derecede kaynayan bir kafirlik değil, 80 derecede kalan bir kafirlik istiyorsan bunun kanunnamesini yapman gerekir. Bunu yap yani şuraya kadar. Efendim şöyle davranın diye 1, 2, 3, 4 diye Hammurabi kanunları gibi yazın o zaman. Ama halkı siz her yönden zorbalıyorsunuz. Yani bizim istediğimiz kadar açacaksın. Bizim istediğimiz kadar örtüneceksin. Bizim istediğimiz kadar şöyle konuşacaksın veya susacaksın şeklinde. Yani gerçekten bu toplumun, bu Anadolu halkının, Anadolu toplumunun 10 yıllar boyu zorbalandığını görüyoruz. Ve zorbalanmanın da şekli rengi tam belli değil yani. Mustafa Kemal'e bakacak olsak Kemal Paşa tabuları yıkmak isteyen bir adam. Yani sınır olmasın diyor. Din ve namus telakkisini tamamen kaldıralım diyor yani. Yani dünyada şu anda biz Hollanda falan bir hiçti yani bir numara olacaktık. Yani ona kalmış olsa hani diyorlar ya Atatürk şu kadar daha yaşasaydı. Tamam tutarlı bir yol bu. Yani bu tutarlı bir yol en azından kendi içinde tutarlı. Ama ya arkasından gelen bu CHP zihniyetinin daha doğrusu yapmaya çalıştığı şeyi anlamak mümkün değil. Yani bir darbeler yapılıyor filan ama toplum bir hizaya çekilmeye çalışıyor. Ama ne yönde çekilmeye çalışıyor yani? Kenan Evrenlere şuna buna bakıyorsun. Ne oldukları belli değil adamların. Janus gibi adamlar. Janus gibi iki yüzlü de değil. 8 tane suratları var adamlar. 1976 senesinin Hasip ile Nasip isimli bir filmi var. Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ın oynadığı. Zeki Alasya'nın çarşaflı görüntüsünün çıkarılması şartıyla halka gösterilmesi diyor. Bakın. Ve tabii ihraç edilmesi. Yani bir erkeğin mizah unsuru olarak üzerine çarşaf giyinmesi bile tehlikeli görülüyor. Yine 5 milyoncuk borç verir misin isimli filme ait bir kararda Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi sansür heyetindeki demiş ki Münir Özkul'un fesli göründüğü sahne çıkarılsın. Bu şartla kabul edelim bu filmi demiş. Bakın Münir Özkul bir sahnede fesli görünüyor diye. Üstelik bunlar komedi filmleri yani. 1974 seneli 100 liraya evlenilmez filmine ait kararda Adile Naşit'in Kur'an-ı Kerim'i öptüğünü gösteren sahnenin bakın. Yani kimsenin Müslüman olduğuna şehadet etmediği bir kadının Kur'an'ı öpmesinde bile bakın. Kutu ismindeki bakın bir filmin kararında parkta kisvesiyle dua eden imamı gösteren sahnenin çıkarılması şartıyla diyor yine. Anter isimli filmin kararında ise Genelkurmay üyesi Anter'in tekrarladığı Allah sözünün çıkarılması şartıyla kabulü reyindeyim diyerek şart düşüyor. Bakınız. Genelkurmay yani işte Türk asker bilmem ne diye yani övüyorlar ya kardeşim işte bu darbeyi yapan, darbenin yapılmasında aparat olarak kullanılan adamlar bunlar en azından. Yani en azından. Yani darbe aklı bunlarda yok tabii ki. Bir güdümlü yani elbette. Üniformalılar ama sen nasıl silahlı kuvvetleri askeri kutsayabilirsin? Yani Allah sözünü çıkaracaksın diyor yani. Allah kelimesini yasaklayan işte yasaklansın denen diğer üyeler bir şey demese de diyor ve yasaklatıyor. Yine Cemil filminin kararında Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi demiş ki dini duyguları istismar ediyor. Bu yüzden işte Nizamname'nin 7'ye 4 maddesine göre reddedilmesi diyor. Milli Eğitim Bakanlığı da ona katılmış ve cenazenin evde yıkanma sahnesinin sonra mezarlıkta hocanın okuduğu sahnenin çıkarıldığı, görüldüğü belirtiliyor ve bu haliyle gösteriminde bir sakınca bulunmadığına karar veriliyor. Demek ki bunların da kaldırılması istenmiş zaten. Memleketin filmine ait kararda Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi müzik, modern yaşantıya tepki gösteren sahnelerin çıkarılması şartıyla kabul edilir diye şart düşüyor. Modern yaşantıya tepki gösteren sahnelerin. Ve tabii müziğe, evet müzik. Yani İslam'da biliyorsunuz İslam fıkhında müziğin yeri bellidir, hükümleri. Orada müziğe tepki gösteren bir takım işte karakterler oluyor herhalde. Onların çıkarılması gerekir diyor bakın. The Horseman 1974 tarihli filmde Vahşi Atlılar diye bakın ithal edilmiş.
Ömer Şerif'in Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa kopararak ayağına yapıştırdığı sahnenin çıkartılması şartı diyor. Yani bu sahne çıkartılırsa o aktör de, o senarist de, o filmin kendisi de makbul olmuş oluyor. Görüyor musunuz şu operasyonu? Yani camiye su verme operasyonu. Şimdi görüyorsunuz. Umarım söylemek istediğimiz anlaşılmıştır. Yani meramımız hasıl olmuştur. İslam hukukunda yani böyle bir şey yapan kişilerin ve ekibin cezası komple şeydir mesela. Ölümdür yani. Ölüm cezasıdır İslam hukukundaki karşılığı. Fakat burada seni işte kaka çocuk, yaramaz çocuk muamelesi yapılıp bu kişiler elbette biz de seninle aynı histeyiz, aynı duygudayız. Gerekirse o Kur'an-ı Kerim sayfasını affedersiniz gerimize yapıştıracağız veya helal kağıdı olarak kullanacağız. Ama diyorlar yani. İşte genel kurmaylı olsun, milli eğitim orada üyesi olsun. Ama diyor halk şimdi buna galeyan gösterir. Sen çok burayı çıkar diyor yani. Burayı siz çıkarın. Ondan sonra bu sahneyi gösterelim filme. Size işte katkı olsun hepten. Sizin ekmeğinizle oynamayalım. Yoksa aynı yolun yolcusuyuz. Aynı düşüncede insanlarız demiş oluyorlar aslında. Böyle demiş oluyorlar. Bundan başka ne çıkar yani? Ne çıkar? Yani baksana. Hiç kalbinde gram iman olan bir heyet ya da bir kişi bu adamları tutuklayalım biz demesi lazım değil mi? Tutuklayalım. Bir götürelim, güzel ıslatalım. Derdi neymiş bu insanların Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim sayfasıyla, Allah'ın ayetleriyle demesi gerekmez mi? Bunlar ise tamamen ılıtarak yani tenceredeki suyu yavaş yavaş ısıtarak kaynatalım derdindeler aslında. Ülkü Erakalı'nın senaryosunu yazdığı 1976 seneli Canım Atatürk'üm isimli senaryo için 11. sayfada diyor senaryo defterinin. Burada şiirin hiçbir ilah olmaz ondan güzel mısrağının çıkarılması diyor. Yine nasıl? Bakınız halk arasında infial oluşturmaması için bir operasyon. Kararı sadece Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi şartsız kabul yazmıştı diyor. Bu da ibretlik bir kısım. Yani Genelkurmay Başkanlığı temsilcisine göre hiçbir ilah olmaz ondan güzel cümlesinin mısrasının da bir sakıncası yok. Bakınız ibretlik. Kutsanılan silahlı kuvvetler veya işte asker veya personeli yani. Görüyorsunuz. Mübareklenmek, kutsanmak istenen kişiler, meslekler, üniformalar. 1977 seneli Kanunsuz Sokak isimli filmde beyaz kadın ticareti yapan şahsın yazıhanesinde bulunan ve eski Türkçe ile yazılmış olan eskimez yazıyla Allah Muhammed levhalarını gösteren sahnelerin çıkarılması diyor. Bakın burada red koyan da genel kurmaylık değil, dikkatinizi çekerim. Milli Eğitim Bakanlığı üyesi de değil. Burada red koyan Emniyet Genel Müdürlüğü üyesi. Yani bürokrasi içinde, devlet içerisinde farklı klikler var. Bakın farklı farklı zihniyetler olduğunu görüyoruz. Bir çatışma var, bir soğuk savaş var yine. Devlet kademeleri veya devlet kurumları arasında da. Çünkü niçin Emniyet Genel Müdürlüğü sadece red veriyor yani buna? Hatta basın yayın genel müdürlüğü kabul demiş buna. Yani beyaz kadın ticareti yapan şahsın yazıhanesinde arka planda Allah Muhammed levhalarının olması kabul edilemez diye sadece Emniyet Genel Müdürlüğü reddemiş. Yani enteresan değil mi bu durum? Ve Kükreyen Aslan'da Allah seni unuttu diyaloğunun çıkarılması isteniyor burada da. Tabii 1970'lerin ortalarını geçerken bunu göreceğiz. Yani çokça Diyanet işlerinin işte onlara danışılarak onların bastırmasıyla keza bir takım hurafi, batıl inançların ya da fiillerin ya da sözlerin çıkarılması, filmlerden ihraç edilmesi isteniyor olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın burada katkısı yetersiz de olsa var. Yani yiğidi öldür hakkını yeme. Milli Eğitim Bakanlığı'na gerek yazı yazması, gerek Emniyet Müdürlüğü'ne, Diyanet İşleri personelinin bazısı yazı yazıyor ve bu filmden Allah Baba ibaresi çıkarılsın. İşte seni Allah'tan çok seviyorum ibaresi çıkarılsın. Buraya Allah bile giremez veya Allah bizi unuttu. Allah'ın unuttuğu yerdeyiz. İnsanların imanı olduğu takdirde bu sözlerle birlikte bu sözleri kullanmaları ya da tasdik etmeleriyle dinden çıkartacak sözlerin filmlerden çıkarılması yoluyla bir mücadeleleri var. Yetersiz de olsa. Ancak bu filmlerin, bu sözlerin ya da bu sahnelerinin çıkarılmamış halleriyle bugün televizyonlarda gösterildiğini, daha doğrusu 10 yıllardır gösterilmekte olduğunu da yine şerh düşmüş olalım biz de. Yani aslında o dönemin sansüre uğrayan filmleri bugün yani sansürlenmemiş halleriyle bugün televizyonlarda gösterilmeye devam ediyor. Tabii şunu da bir not olarak düşmekte fayda var. 1970'lerin ortasına geldiğimizde hatta 80'li yıllarda bile devam eden Türkiye dışından gelen porno film sahnağı ile birlikte tabii Türkiye içerisinde de çekilen müstehcen erotik film furyasıyla birlikte sansür heyetinin Kültür Bakanlığı'nın yani burada yetersiz kaldığı
bunun adeta bu ağırlığın altında ezildiğini görüyoruz. Çünkü bir devlet siyaseti ya da politikası olarak ne derseniz bu aslında alttan alta bunun yayılması, bunun halkın arasında tedavülde olması bu tarz filmlerin isteniyor aslında. Yani istenmemiş olsa gümrükte çok sıkı tedbirler uygulanırdı veya bu tarz filmler çekmeye azmedenler ağır cezalarla bu işten yıldırılırlardı bir şekilde. Yani siz mahkemeler kuruyorsunuz, dar ağaçları, idam cezasının kalkmadığı yıllar bu seneler. Gerekirse idam cezasına, ölüm cezasına varacak kadar böyle bir ağır önünde ceza hukukuyla bir set gibi duruyor olmanız gerekiyordu. Ama aslında halk arasında yayılmasını istiyorlar fakat dümenden bir sansür heyetiyle de adeta ya işte biz bunlarla mücadele ediyoruz da aslında falan filan. Yani uyuşturucu olaylarında olduğu gibi. 500 tonu geçir önden işte 500 kiloyu yakalat hesabı. Biraz işler galiba böyle dönmüş bu müstehcen film furyasında da hala devam eden. Şimdi 1940'lardan beri gerçekten 30'ların sonu 40'ların başından beri 1970'lerin sonuna da geldiğimizde gerçekten sansür heyeti böyle içki sahnelerini filan da takıyor yani filmleri. Şimdi diyor ki içki alışkanlığının doğuracağı sonuçların açık olarak belirtilmesi de koşullar arasında yer alıyor diyor. Yani böyle yakın zamanda biliyorsunuz sigaraya da sansür getirildi. Ancak hem içki imalatı hem sigara imalatıyla alakalı veya ithalatıyla alakalı siyaseti rejimin son derece net. Yani bu fabrikaları kuruyor, ithalatları yapıyor, halka açık yerlerde satışı var, halka açık yerlerde yine tüketilmesi var. Yani içkili mekanlar, yazlıklara vesaire gittiğinizde halka açık yerlerde gayet de tüketiliyor. Yani öyle çok cezaları vesaire de yok. Ancak filmlere gelince yani özendirilme şeyi tutuyor birden yani insanların özendirilmesi yönünde böyle bir afakanlar basıyor yani sansür heyetini. Ya kardeşim siz kaç devletsiniz yani? Bir devletin içinde 10 devlet misiniz yani? Çıkarın kanunları, tekeli mekeli şey yapın efendim, ilga edin, kaldırın. Ne memlekete girişine ne de memleketin içerisinde imalatı olamayacak şekilde ağır yaptırımlar olan. Hani böyle bir şey olmuş olsun yani. Dolayısıyla burada da bir ikiyüzlülük var. İkiyüzlülük değil bayağı 7-8 yüzlülük var yani. Janus'tan beter bir devlet siyaseti, bir devlet politikasının olduğunu görüyoruz yaklaşık bir asırdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımlatmış olduğu 2022 senesinde 3 ciltlik sansür karar defterleri zamanında sansür kurulunun, sinema sansür kurulunun karar defterlerinin yer almış olduğu kitap incelememiz bu şekilde bitiriyoruz. Eksiğimiz gediğimiz illaki olmuştur. Görüşleriniz, önerileriniz, değerlendirmeleriniz, katıldığınız, katılmadığınız yerler yani şöyle de bir şey var veya işte şurayı siz yanlış anlamış olabilirsiniz. Aslında bir de böyle bir ihtimal var yani ihtimal dahilinde bu da var. Şeklinde katkılarınız ya da sorularınız olursa elektronik posta adresimize veya yorumlar kısmına nasıl dilerseniz belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.